Yes. En son burada kalmıştık. Biz bir polis memuru olduğumuzu öğrenmiştik. Öğrenmiştik diyorum çünkü hayvan gibi içtiğimiz bir gecenin sonrasında bayağı çırılçıplak, altımızda bir tek don varken böyle uyandık ve ne oluyor, neredeyim ben falan derken böyle bir anda olaylar etrafımızda gelişmeye başladı. Önce işte ceketimizi, gömleğimizi bulduk, ayakkabılarımızı çıkartıp sağa sola atmışız, onları toparladık falan. Ve alt kata indiğimizde bu arkadaşla karşılaştık. Kendisi Kim Kitsuragi adında bir polis. Ve hani bir cinayeti aslında çözmek üzere buraya gelmişiz. Ve tabii ki 3 gündür hiçbir şey yapmamışız biz ve içip durmuşuz aslında. Biraz dertli biriyiz, öyle söyleyeyim. E, Bu sebepten işte gittik, şurada otelin arkası, burası otel. İşte otelin arkasında gittik, cesedi bulduk. Bir tane şerefsiz bir çocuk var orada. Sokak çocuğu gibi bir şey. Ne desek üstüne çıktı böyle dediklerimizin. Ve bizi perişan etti gerçekten. Biz de oradan çıktık, buraya geldik. Bu kimin arabası? Telsizle, kimliğimiz de yanımızda olmadığı için, polis kimliğimizi kaybettiğimiz için telsizde merkezi aradık ve ısrarla adımızı söylemediler. Hatta o sırada fark ettik Ya ki adım ne adım? silahımız da yok. Yani şu anda çok kötü bir durumdayız. Bu kim de böyle işte, bu sürekli böyle cebinden bir not defteri çıkartıp çeşitli şeyleri not alıyor. Acayip iyi bir polis yani kendisi. Ve en son işte cesetle alakalı bir takım şeyleri çözmeye çalışırken e, oradan indiremedik. Çünkü bir ağaca asılı kendisi. Ve dedik ki başka birilerinden yardım isteyelim. Daha sonra buraya geldik ve save ettik. İlk bölüm orada bitmişti. Şimdi buradan devam edelim. Bu arkadaş kimmiş bakalım. Fall. Merhaba. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler. Şarkı söylüyor arkadaş. Tommy Leom. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. Evet, yeteneği var. Sesi güzeldi bence. Dinlemeye devam edelim bakalım. From another planet. Hey there. Bir anda bizi fark etti ve bize döndü. Hayırdır? It's the jam, my man. Trafik sıkışıklığı diyor sanırım. Bu sıkışıklığı gibi. Eliyle etraftaki kamyonları gösteriyor. Evet, tabii okumaya devam etsem çok konuşmadan önce. The air from the east is thick with the smell of crude oils, heavy metals, and other byproducts of the modern era. You can almost taste it. Şu an böyle sanayi bölgesi gibi bir yerdeyiz. İşte liman işçileri burada, bu bölgede böyle şeyi, ne denir ona? Asayişi devralmış. Öyle söyleyeyim. Kendi kanunlarını burada işletiyorlar. Dolayısıyla bu yolun limana gittiğini varsayarsak burada bir sıkışıklık varmış. Bunun sebebi de işçiler grevdeymiş. Geçen bölüm onu öğrenmiştik. Şu anda sanırım bu arkadaş da bu grevden nasibini almış. Ne sıkışıklığı diyoruz. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, and all around clusterfuck. Yani ortalık karışık. Hatta bu arada görevlerimizden bir tanesi de şuydu. Bu otele geri döneceğiz saat 4 gibi. Çünkü sendikacılar gelip orada yemek yiyeceklermiş. Biz de kendileriyle biraz konuşacağız. Meanwhile, we're all stuck here in long haul limbo for days upon days upon days. Upon days. Araf mı? Demek Araf'tayım. Güzel benzetme. Yeah, exactly. Ha, Araf'a benzetti bu sıkışıklığı. It's official. He too agrees. This is the antechamber of the afterlife. Ne zamandır buradasın bari? Ne kadar süredir trafiktesin? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazut. Mazut. Arkadaş biraz sanatçı bir kişilik. Yani işte şarkı söyleyerek başladı ve böyle yaptığı benzetmeler falan. Güzel, şair hani.
Abartılı bir şekilde ifade ettin ama bana uyar. Diyelim. En doğru düzgün insancıl olan o sanırım. Yeah, imagine. It's been a whole week already. Bir haftadır trafik sıkışıklığı mı? Ya bu şey gibi biraz. Hiç böyle şehir dışından otobüsle geldiniz mi? Mutlaka gelmişsinizdir. Yol boyu akıyorsunuz böyle yağ gibi. İşte atıyorum 2-3 saatlik mesafelik bir yere gittiyseniz özellikle. O İstanbul'a gelene kadar olan süre böyle 2-3 saat sürüyor. Sonra İstanbul tabelasını görüyorsunuz ve 2-3 saat daha şehrin göbeğine kadar bir trafik sıkışıklığı var. Bu arkadaş onu yaşıyor şu an resmen. So tell me, what do you need? Emekçi bir kardeşine 3-5 bozukluk atar mısın? Bana şu grevden biraz bahset. Ölen adamla ilgili bir şey biliyor musun? Pansiyon arkasında asılan. Ne taşıyorsun? Şimdilik başka bir şey yok. Güzel sohbetti. Şimdi bunu demek çok ayıp. Kendisi de emekçi ve burada bir grev olduğuna göre zaten yine hükümet işçileri ayaklar altına almış demektir. O yüzden hiç para istemeyelim bence kendisine. Ayrıca biz polisiz yani şu an emekçi kardeşine falan demek istemiyorum. Şu grevden biraz bahset. Ölen adamla ilgili bir şey biliyor musun? Bunu sorabiliriz ama ondan önce şu grevi bir sormak istiyorum. Ne taşıyorsun falan gibi böyle boş muhabbette yapmak istemiyorum. Hadi bakalım. Neymiş bu grev? It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Sendika ne diyor? Some pretty wild stuff I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. Vinç istiyorlarmış. Bir de şirketin yarısı. Okey. Haklı bir istek. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. Arabulucu gelmiş. Bu arada Vinç'i neden istediklerini anlamadım. Ama öğreniriz. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. Bir arabulucuyla tanışacağız yakında. Şirket ne diyor peki bu taleplere? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Evet yani klasik bu şirketin istediği şey tabii ki para sadece. He doesn't blame them, but he's not on their side. That's for sure. Bizim bu Tommy arkadaş da kesinlikle işçilerden tarafmış. Retorik skillimiz çalıştı ve dedi ki anladım ben seni. Başka bir şey var mı bilmem gereken? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Herkesin bu dünyada çalışmak üzere geldiğine dair bir şey söylemiş oldu bir anda. Kendisi büyük ihtimalle şey gibi bu arada. Hani harekete geçmiyor ama sonuçta ideolojik olarak o tarafta. Us lorry drivers. Camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Diğer kamyonculardan bahsetti. Kendisini biraz farklı tuttu ama sen yapmıyor musun bunları? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. Yolun sonuna ufka bakıyor. Gözünde bir şeyin ışıltısı var. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Zor bir ihtimalle empati kurabiliriz kendisiyle. Gözlerinde ne görüyorsun? Şeklinde kendimize bir şey sorabiliriz. Bu beyaz bir check olduğu için daha sonra da deneyebiliriz. Ama şu an bir denemekte de şey var, fayda var. Öncesinde ama şu cesetle alakalı bir soralım. Belki bir haftadır burada olduğuna göre olayları duymuştur. He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. Şoförlerden biri değil dedi. Biz zaten üstünde güvenlik görevlilerine ait zırh gibi bir şey bulmuştuk. O yüzden güvenlik olduğunu düşünüyoruz. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Adam temiz gibi gözüküyor yani.
Meşgul olmaya çalışıyorum dedi. Ne yapıyorsun? Neyle meşgulsün? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Biraz karmaşık konuşuyor kendisi. Diyor ki bu kamyon denizinde üzgün ve meyus şoförler arasında mahsur kalmış olmanın temel yapısal ve psikolojik etkilerini analiz ediyorum. Yani böyle bir genelleme yapmak istemiyorum tabii ki ama hani böyle genel bir şey de vardır aslında. Bakış açısı hani kamyon şoförleri böyle işte hani okumamış insanlardır falan gibi böyle saçma sapan bir şey var. Ee, Bu arkadaş kesinlikle öyle olmadığını bize gösterdi. Bir dakika ne falan diyoruz biz bütün hırtlığımızla. Nothing. I'm just messing with you, man. Don't mind my idle verbosity. Elime cambazlığı yaptı kendisine. Okey. Geyik muhabbeti yerine ben adamın gözlerinde nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışacağım. %17 ihtimalle bakalım kaç atmamız gerekiyor? 13 atmamız gerekiyor. Zor ama bakalım. In his eyes, Wow. an unfamiliar longing. Flecks of brown and gold. Tanıdık bir özlem diyor. Acaba şey mi? Sevgilisi falan mı? It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. Bu arkadaş da bizim yine o bildiğimiz ve genelleme yaparsak böyle dertli kamyon şoförlerine benziyormuş. Güneybatıda bir özlem duyuyormuş yani. Güneybatıya doğru bakıyormuş. Güneybatıda ne var diye kendisine Excuse me? soruyoruz. Ha falan diye şaşırdı tabii bir anda biz bunu anlayınca. Ama yani polisiz biz. Bizden kaçmaz. A flinch jolts his frame. The question has touched a nerve. Bakınız ben polisim her sorunu çözerim diye bir kendisine ukalalık yapabiliriz. Ama adamın böyle gizli bir şeyini ortaya çıkardık diye sorun değil bana anlatabilirsin de diyebiliriz. Ben bile özlem duyuyorum. Uyandığımdan beri böyle hissediyorum. E, Okey. Adam böyle şairane falan konuştuğu için aslında böyle bir yoldan da gidebiliriz. Ama kendisine böyle bir empati de yapabiliriz. Bunu demek istiyorum. Ben de boş değilim şeklinde. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know? Kendisini yalnız hissediyormuş. Yani bir haftadır burada kamyonda işte trafikte bekliyormuş sıkışıklıkta ve büyük ihtimalle hani arayanı soranı yok. Gerçi bu şeyde evrende cep telefonu diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu anda kaç yılındayız? 51 yılındayız ama tabii kaç 51 onu bilmiyoruz. Sadece 51 yazıyordu. Okey. Yalnız bir arkadaşmış. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way, waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. Ailesini, eşini özlüyormuş. Ben çıkarımım tabii yanlış çıktı. Bir ailesi varmış yani. Hatta ikinci bir çocuğu olacakmış. Bakalım. Ta Deora'da beni bekliyorlar diyor. Ben burada sıkıştım kaldım falan. Birini özlemek nasıl bir şey? Dertleşelim biraz. What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. Bunları düşünerek en azından rahatlayabiliyorum diyor. Yani mutluluk veren bir acı diyor özlemek. Hem iyi hem kötü bir şey. Aynen biz de oralarda bulunduk diye böyle bir devam edebiliriz. What about you, Cop Man? Yes. You missing someone? Zaten konuyu o oraya çekti. Biz özlüyor muyuz bilmiyoruz bu arada. Şu an kendi adımızı bile unuttuğumuz bir durumdayız. O kadar içtik bir gece önce. Ve kimliğimizi kaybettik. O yüzden daha adımız, soyadımız ne bilmiyoruz. Hatta ne dedik? Kim adımızı sorduğunda Rafael bilmem ne falan diye böyle çok uzun bir isim salladık yani. Şu anda oyuz. Is that what it is? This feeling? Bu bize sorduğu şey kendi içimizde bir sorgulamaya yol açtı. İçimizdeki deniz yine
kabardı ve bu his falan gibi böyle. No, it's scarier than that. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow, and the past. Bir avcı seni avlıyor şu anda diyor ve kayısı ve efkar gibi kokan bir avcı. Bir de geçmiş. Yani geçmiş bizi zaten bu hale getiren şey. İyiyim, kimseyi özlemiyorum. Birini özlüyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Biri beni avlıyormuş gibi hissediyorum. Kendisine onu söylesek mi? Bu birini özlüyorum meselesini aslında geçen bölümde şöyle bir şey vardı. Bir kaset çalar, yani uyandığımızda bir kaset çalara denk geldik. İçinden o şeyi çıkarmışız. Teybi ve bayağı parçalamışız yani böyle. Ben hatta işte koydum şeye, Instagram'a belki görmüşsünüzdür. Anası var falan diye böyle bir şaka yapmıştım. Hakikaten galiba öyle bir durum var yani. Birini özlüyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Daha şairane bir şey yapalım. I feel for you, my friend. It's bad enough to know who you miss. Missing like that doesn't feel like it has much of an upside. Bizim özlemimiz berbat çıktı adama göre. Okay. But thanks for this. It's nice to talk to someone, and I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own troubles. Eyvallah. Bize umarım dertlerinden kurtulmanın yolunu bulursun dedi. Hiç geyik muhabbetine girmeyeyim. Bu arada bu seçeneğin çıkmasının sebebi bizim otele hayvan gibi borcumuz da varmış. Çünkü odayı falan dağıtmışız. Şuradan bakabiliyor muyuz? Masrafları öde. Burada hani şey yazmıyor ama 130 real gibi bir para birimi var burada. 130 kuruş 130 lira vereceğiz yani, öyle düşünün. Şu an 60 kuruşumuz var. Tamam, bir şey yok daha fazla. Güzel sohbette, eyvallah, kolay gelsin. Don't be a stranger. Kendini özletme deyip iki parmağıyla asker selam verdi. Şöyle turist Ömer gibi. Haydi bakalım. Gerçi turist Ömer şöyle yapıyordu. Ya şu WASD ile yürünüyor mu diye söyleyecektim ve yürünüyormuş. Burada ne var? Oraya gidebiliyor muyuz? Dur, öncesinde şuraya gidelim. Kamyondaki mallar güzel bir şekilde etrafa dağılmış. Yani burada ne olduğunu anlamadım. Kaza falan mı oldu? Bunları alamıyoruz herhalde. Buraya bakalım neymiş. Göremiyorum ki ama. Ulan Humanox yazıyormuş diye bir şey gördüm ama ekran bir anda bu tarafa geçince bunu gösteriyor. Buna bakalım. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. Burası böyle bir göbek gibi. Ortada da böyle bir atlı heykeli varmış ama bayağı aslında parçalanıp sonra tekrardan yapılmış diyor. Çok sayıda halat ve çubuk yardımıyla havada asılmış gibi. Bu kim diye kime soruyoruz. A silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane. Savurgan kral 3. Filip. Revachol'ün Filip krallarının en büyüğü diyor. Zengin kral 2. Filip'in oğlu, deli kral 4. Filip'in babası. As you look up, you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. Buraya zoom yapamıyorum tabi. Göğüs zırhında tuhaf çentikler var diyor. Bu kral ne yaptı diye daha önce bildiğimiz bilgileri şöyle bir tarıyoruz kafamızın içine. Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Savurgan bir kralmış. Yani büyük ihtimal kendi şeyine mi, lükslerine mi
halkın parasını. Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. Bütün hazineyi tüketti ve geçen yüzyılın en büyük süper gücü Revachol hükümdarlığının gerileme dönemini başlattı diyor. Yani benden daha muhteşem bir şekilde gerileyemez bence ama o da bir şeyler yapmış kendince. Devam His edelim. own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy during the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Devlet hazinesinin tamamını tüketmeyi nasıl başardı? Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. Şu Krugerrand nedir bilmiyorum ama işte odasını dediğim gibi çok lüks bir hale getirmiş. Hazine odasına çevirmiş hatta yani. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. Yani öyle ki var yemez amca gibi altınlar üzerinde falan uyuyormuş. Hatta obez bir ejderha gibi diyor. Demek ki aynı zamanda kiloluydu. Ben de altın üstüne yatmak isterdim. Üçkağıtçı tarzı. Üçkağıtçı şekli. Kral kraldır canı isterse tabii ki hayır. Cidden mi bu gerçek olamaz. Acınası saçma bir eser. Her şeyin boka sarmasına şaşmamalı. Evet. Yani burası da şu anda aslında bu kralın savurganlığı sebebiyle bu halde olabilir. O yüzden bunu demek istiyorum. Oyunun bu arada öyle politik yönleri de var. Yani o açıdan da çok güzel bir anlatım bence. Ama tabii ki kendi düşünce şeklime göre hani karakterimizin değil de daha çok benim şahsen benim görüşüme göre ilerleyeceğim. Acınası saçma bir eser. Her şeyin boka sarmasına şaşmamalı. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Cocaine addiction diyor bir de kendi kafamızın içine neyden falan gibi bir soru soracağız. Bilmek istemiyorum. Ha. Hayır bu çok eğlenceli bence. You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry, he was also a prodigious snorter of nose candy. Şu anda mezarı nerede diyor. Herhalde gidip üstüne işeyeceğiz. Yani burun şekerine bağımlıydı. Şişko bir keş miydi? Diye devam ettirelim. That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they entered out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Insulindian Bay. Yani 2000 yağları erimedi değil açıkçası. Yani devrimciler mezarını açıp kalıntılarını insülinde koyuna boşaltmış. Şu an mezarı nerede? Beneath the cold waters of the Insulindian Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. Tamam oğlum onu söyledin ya işte. Heykele ne oldu? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn of the century revolution, when Martinez was leveled. Aynen yani ülkeyi perişan hale getirmiş. Sonra da ölmüş gitmiş kendisi. Ama insanlar hala nefret ediyor ondan haklı bir şekilde. Devam edelim. Most historians think the coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue. If the communards had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Evet hani patlatma girişimi olmuş ama yani çok da büyük bir hasar verememişler aslında. Koalisyonun aceleci çıkarması diyor. Hemen buraya gelip tabii ki önlemişler daha fazla hasar almasını. Kim restore etti peki bu anıtı? Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. Evet, yani dediğim gibi hala bu şehrin
kaderi bu adam yüzünden bu hale geldiği için bazı sanatsal eğilimli liberaller, çoğunlukla da tasarımcılar diyor, bu işte heykeli onarmanın, özellikle de bu şekilde onarmanın ironik olacağını düşünmüşler. Kendilerince bir işte aslında eylem gibi. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Güzel, hem komik hem nihilist. Çok kötü bir fikir. Sanattan hiç yani evet, bence de güzel fikir ama yani bu da çok böyle nadir denk geldiğimiz bir şey. Liberallerin bu şekilde devrimcilerden hani aldığı bir şeyi bu hale getirmeleri. Okey, daha iyice diyelim. People in Martinez tend to disagree, as do many prominent art critics and thought leaders, with more nuanced social awareness than the young ironists. Halk çok anlamamış bu meseleyi tabii ama genç ironicilerden daha ince sosyal farkındalıklara sahip saygıdeğer pek çok eleştirmen ve düşünce önderi aynı şekilde diyor. Anlamış yani devrimciler bu yapılmaya çalışan şeyi. Philip III, the Squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Evet, aynı zamanda böyle gökyüzüne baktığı için çok da sallamıyorum sizi falan gibi bir şey var. Yani durum var. Not that he ever did in life either. Yani yaşarken de pek umursamıyormuş. Peki bu göğsündeki şeyler ne diye soralım. Something with great kinetic energy seems to have impacted the cuirass, around where the heart is. A bullet? Birileri sıkmış heykele. Someone shot him in the heart. Interesting. Enteresan. Teğmen, kral vuruldu mu diye kime soruyoruz. Okay, I can't see it, but I take your word for it. Ben pek göremiyorum bu gözlüklerle ama sen öyle diyorsan öyledir falan dedi. Senin fikrin ne yani, bu herife dair neler biliyorsun? Well, Martinez is riddled with bullet holes. This place saw a lot of action during the revolution. But the statue is recently renovated, so maybe a joke? Target practice or a political statement? Hafif darbe ya da siyasi bir tepki diyor. Bana daha çok siyasi bir şey gibi geldi. Bir gün elemanın biri buradan geçerken ulan hepsi senin yüzünden deyip çat diye sıkmış gibi. Vurulan kral sonuçta diyor. Evet. Why not? What this shows us is guns aren't too uncommon here, and people still shoot them, sometimes at kings. Buralarda silahların çok yaygın olduğunu söylüyor. Biz de dikkat etsek iyi olur. Çünkü polisleri pek sevmediklerini söylemişlerdi. The king stands high above you, surveying the bay, mute and indifferent to your sightings. Tamam. Kralla alakalı daha fazla kafa yormaya gerek yok. Okey. Taraflara bir bakalım. Bir şey var mı yok mu diye taba basıp görebiliyormuşuz. Şuraya bir şey gösteriyor. Ne varmış? Kas gücünü arttıran beyaz sıfır kol tişört diyor. Okey. Daha böyle fiziksel bir iş yapmamız gerekirse. Burada biri var ama bir onunla konuşalım öncesinde. Selam kardeşim. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. Bus şoförü. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. Ambrotip. O ne ola ki? It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter, some cigarettes and food money. Maybe she's your... Yani bir iki dal sigara verirse iyi olabilir aslında. Yemek için para herhalde buluruz. Nine mi? Hanımefendi, birkaç soru sorabilir miyim? Biz kibar bir polis olduğumuz için. Hanımefendiciğim, size birkaç soru sorabilir miyim? No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Ama
Kendisi kafasının içinde çok uzaklara gitmiş. Böyle bir gözün önünde parmak şıklatalım mı? Wait, Bir dakika falan dedi bize. Belki yas tutuyordur yani. Gerçi öyle bir şey demişti galiba. Bakayım. Yok, fotoğraf tutuyor demiş, yaslayayım. Bekleyin Teğmen. Parmaklarını şıklatmadan seni durduruyor. she's Evet. just a distracted old woman. Better to leave her alone. Okey. Kafası karışmış gibi gözüküyor. Biz ona en iyisi yalnız bırakalım dedi. Tamam partner diyor. Şuraya bakalım. Ops. Oo. Hakkını helal et. Evet, biraz da koşalım. Burada ne oluyor? Yabancı bir marka araba, iyi bakılmış. Burada bir daha var. Pardon biraderim. Oo, burada bayağı bir kalabalık var. Ne diyor? Kamyonların muhtemelen yakıtlarını burada depoluyorlar. Ama artık içki depoluyorlar. Grev burada, anladık onu. Polis olarak buraya girmek biraz beni gerse de galiba bu grev lideri. Siz liman işçisi değilsiniz, suçlusunuz. Bunlar da greve karşı olan halk, anladım. Bu ne? T. Evet, 3T ile. Çalışma hakkı, bu bizim hakkımız. Yes. Ha, burada dergi mergi bir şeyler var. Bakalım. Şu kağıda basılmış bir dergi. En kuvvetli erkekler. Bu sayıda ilk 10 listesi yapmışlar. Zıplatan nameler. Popüler müzik dergisi. Şöyle hoş geldiniz. Alabiliyor muyuz o müzik dergisini? Merhaba kardeşim. Welcome to Revachol. Şöyle hoş geldiniz dedi. Okey. Ne diyeyim? Bu beyan senin için değil, Teğmen için diyor. Neden partnerimle böyle konuşuyorsun? Şöyle biliyorum. Şu an öyleydi. Bence böyle diyeyim. Sen hayırdır, niye benimle konuşmuyorsun? Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Herif ırkçı çıktı. O yüzden küçümseyerek kime yapmış, öyle hani hoş geldin şöyle falan diye, ama halbuki diyor ki kendisi, biz 3000 yıldır buradayız, sen daha 300 yıl önce geldin, buna da gerek yok, ona da gerek yok. Şimdi ortam durduk yere gerildi. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Yürü be diye böyle gazlayalım. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Irkçılar yüzünden Revaşol bu halde diyor. Sizin yüzünüzden bu savaş sonrası döngüsünden çıkamıyoruz. O Philip yüzünden de olabilir ama. What he means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Evet. Yani bunun gerçekten milliyetçiliğin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben de katılıyorum buna. Ne diyor? Haklı, kendi kaderimizi çözebilmemiz için elimizdeki en iyi fırsatı engel olursun. Bu milliyetçi bir söylem. O zaman gerçekten bir döngü içerisindeyiz. Tamam, bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ya böyle meselelerdeki en temiz budur. Ama şu anda oyun olmasının verdiği yetkiye dayanarak şöyle diyorum. Ben de kimden taraf olduğumu da göstermek için. Haklısın kardeşim. Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. Bir şeye bakacağım. Şurada ırkçı kamyoncu diyor. Ta en başında öyle diyormuş. Ben ismine bakmamıştım. Hadi bakalım. Sadece Revaşol'a hoş geldiniz dedim. Bir şey demedim falan diye böyle hemen geri bastı. Halbuki biz o anladık. Seni şimdi burada tokatmaya yapabiliriz. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave.
Aynen biz anladık senin ses tonundan dedik. Bu arada geçen bölümde çöpte bir tane ırkçı çizim olan üstünde bir şeye denk gelmiştik. Maga denk gelmiştik, fincana. Kupayı da alalım. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Yellow Man, kontacıda ırkçı bir çizim var. Only in its social sensibility. Vay, laf soktu. Irkçı bir çizim varmış kuponun üstünde. Kim de bunu görmüştü. Böyle bir ne yaptık falan şeyi oldu. Böyle bir durumu oldu. Bir awkward moment yaşadık. Ama şu an cebimizde mesela. Neden cebimizde? Çöpe atma ihtimalimiz varsa atalım. Evet. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Bir de polis olduğunu söyledi. Şimdi bakalım kamyoncu ne yapacak? Silence. The air between them becomes tense. Aynen bir anda polis de olduğunu duyunca böyle falan diye kaldı. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Adamsın lan. Arkandayım diyor. Bugün hepimiz bir şey öğrendik sanırım. Kamyoncuya gülümse. Bu konu aradan çıktığına göre sana birkaç sorumuz var. Kesinlikle ırkçı olmadığımızı bu şeye kamyoncu arkadaşa da göstermek için adamsın lan kim? Arkandayım oğlum diyorum. You two make a cute couple. You know that? O da sinirlendi tabii. Yere tükürdü. Siz çok tatlı bir çiftsiniz diye. Yani ırkçılığı bitti. Seksistliği başladı. Bu nasıl bir lavuk? Biz ona bir tutuklayalım bence. The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. Tamam. Kim işi halletmiş kendi içinde. Tamamdır. Biz şimdi birkaç şey soracağız. Whatever you say, Mecburen. officers. Polis olduğumuzu da anlayınca aslında çok da şey yapamadı galiba. He smells of heavy motor oils and his breath of high tar content cigarettes, probably Astra Whites. Bakın hemen çıktı. Çöpte bu kupayı buldum. Senin mi? Yani çok alakasız aslında. Random bir şeyde çöplükte bir kupa bulup ilk gördüğün ırkçıya bu senin mi lan demek biraz saçma. Ne tartışıyorsun sen falan diye böyle. It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Evet. Yani süper bir ırkçı çıktı kendisi. Biyolojik determinizm diyor. Kadercilik meselesi diyor. Bu doğanın kanunu diyor. Irkların ayrışması diyerek iyice bizi sinir etmeye devam ediyor. Hatta bir de yere tükürüyor. Not the most popular topic nowadays, with a coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. Yani bir koalisyon kurulmuş. Şu an onu öğrendik. Ve artık bu konular bitmiş, kapanmış yani. Hala bunu açmak istiyor halk. Anladım. Bazılarının popüler olmaması gerekiyor. Ha, o zaman sen basit bir ırkçısın, mantıklı. Çok güzel cevap. Doğrusu tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Açıklar mısın? Düşünün de başka bir konu. Tamam. Sen demek ki ırkçısın. Okey. I'm not just racist. Look, I've read books. Huh? The science of racial theory has all been proved, even if some people don't want to accept it. Bir de üstüne üstlük bilime dayandırdı mevzuyu. Yani şu an okumuş ırkçı da daha beter. Şu anda ben basit bir ırkçı değilim diyor. Yani ırkçı olduğunu kabul ediyor. Ama ben okudum hani ırk teorisi falan biliyorum. Yani oradan sallıyorum diyor. Keşke konuşmasına hiç izin vermesek. People who've studied this, like you, me, superior by design. So, naturally, Devra, hoş we geldin. Occidentals should be in charge. Obviously, you can see the merits in that. Oksidentler başta olmalıyız diyor. Sanırım hani bu şeydeki evrendeki beyazlardan bahsediyor. Benim gibi doğuştan üstün olduğumuzu söylüyor falan yapıyor. Yani tamam ben kararımı verdim. Duymak ister misin Oh? diyorum. Dersini daha fazla dinlemek istememiş olman onu biraz hayal kırıklığına uğrattı. İşte böylesine böyle bir cevap vereceksin. Siktirip gitsene sen diyoruz şimdi. Don't push your luck.
Rent. Bana iğrenerek bakıyor. Arada dikkatimi başka yere çeviriyorum. Seni görmezden geliyor diyor. Kardeşim polis olduğumu söyledim. Yani her an seni şeyden alırım. Ona göre. Öyle çok sevindim bu oyunu oynadığına. Ya evet yani ben de işte onu anlatıyordum aslında. Böyle senelerdir bunu oynamak istiyordum. Şu anda kanalla da bu kadar uyumlu olunca ben de dedim ki neden olmasın. Acayip bir oyun ve daha çok başındayız. Şu arkadaşla konuşalım. Bastards! We have a right to work! Rev bozan lider diyor ki şerefsiz herifler çalışmaya hakkımız var diyerek liman kapısına doğru bağırıyor. Sesi en yüksek çıkan o ama cüssesine göre fazla cırtlak. Ne oluyor burada? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Geniş omuzlu alfa erkek. Yani şu an polis olduğumuzu da öğrendiğine göre lokmamızı ağzımızdan alıyorsunuz. Yıllardır işsizim. Yani klasik işçi problemleri yani bu bir fictional evren de olsa işçi her yerde işçi. Neyse. Bakalım. Evet polis olarak şu anda bu ortamın içindeyiz. Gergin bir şey olsa gerek. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Hayır tabii ki. Hayır diyorum. o yüzden. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Biz de katılalım. Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Daha bir taraf seçtiğimi düşünmüyorum. Ne sizin davanız diye bir soralım bakalım. Şu an yanlış tarafta da olabiliriz. Yani içeride bir grev var anladığım ve içeri bu kişileri sokmuyorlar ve bu adında grev bozan olduğuna göre burada bir pis bir koku var yani. Neymiş sizin davanız? Rights of people. Rights of workers. To have gainful employment. To make a salary. And feed their families. O zaman içeride başka bir mevzu dönüyor. Burada insan haklarından, işçi haklarından bahsediyoruz. Para kazanıp ailelerimi beslemelerinden bahsediyoruz diyor. His manner of speaking is wooden, the tone of voice bland and uninspired, almost as if compiling replies from a set of learned phrases. Ezberlediği sözleri kullanıyor diyor. Yani biz de ezberledik artık. Mevzuları dönüyor. Her neyse sana birkaç sorum var. Aynen birkaç bir şey soracağız. Maybe you should ask them the questions. Like, why we're not allowed to make a living here. Shame on you! Çalışmalarına izin verilmeyen bir durum var burada. Sen git onlara sor diyor. Hepimiz emekçiyiz falan diyorlar. We have families to feed, you piece of shit. Korkuluklarda oturan adamı işaret ediyor diyor. Okey. So do we, Scott. Bendeniz manyana. Boş oturan adam. Bizim de var grev bozan diye karşılık veriyor. Ben de limana gitmek istiyorum. Kim bunlar falan. Senin amacın ne diye o adama soralım. Sen kimsin yani? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. İçeriden birileri işte kapıları kapatmış. Biz çalışmak istiyoruz ama bizi oraya sokmuyorlar diyor. Niye sokmuyorlar? Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. Enteresan bir mevzu dönüyor burada şu anda. Ana kapı kilitli. Açmak için ağır silah gerekir diyor. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Head measure dediğine göre kafa tasçı diyor. Kafa taslı değil, kafa tasçı. Aniden saldırmayı düşündünüz mü? Yani hepiniz birlikte birlik olma çağrısında bulunuyor. Bir soralım bakalım.
Türkçe halini ilk defa görüyorum. İlginç çeviriler var. Hoşuma gitti. Ya evet, bir süredir, hatta böyle bir işte 2019'da çıkmış bir oyun. Neredeyse çıktığı günden beri çalışıyorlardı ve işte sanırım geçen sene falan ya da bu senenin başında Türkçe lokalizasyon yapıldı. Yani İngilizcesini oynarken gerçekten buralara kadar hani geldim ve yani bir yerden sonra kopmaya başlıyorum. Çok ağır bir şeyi var. İngilizcesi var yani. Bence hani İngilizler bile böyle şey yapıyordur. Ay pardon, mikrofon. İngilizler bile zorlanıyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle çok ağır yoruyor. Evet. Şimdi bakalım ne diyoruz? Kafa tasçı mı? Bence birlik olma çağrısında bulunmak istiyorum. Bir polis olarak. Why don't you go arrest them instead? I'm sure they've done plenty of criminal shit. They have that look. Öyle bir tipleri var diye bir yine yafta var burada. Sen hani niye böyle bir şey dediğini anlayacağız herhalde. Niye siz diyor hani polis olarak burada hani tırnak içinde otorite olarak siz girin o zaman içeri. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. Eve dönseniz iyi olur diyor. Kim, sen mevzuyu anlamamışsın diyorum. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Bir buton varmış demek ki kapıyı açan falan bir şey. Eninde sonunda ya pes edecekler ya da sarhoş olacaklar. Biz de bu fırsattan yararlanıp içeri dalacağız falan diyor. Ondan sonra ben de girmek istiyorum. Sizle beraber girelim herhalde. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. You're trying to meet their fat boss. İyi eğlenceler içeri girmeye çalışırken diyor. Sendika pisliklerinin hepsi grevde. Kapıdan geçmene izin vereceklerini sanmıyorum. Ha, sendika ile işçiler takışmış. Okey. Bu resmi bir konu. Yabancılarla konuşmamalı diyor. Ama aynı zamanda belki bir şeyler biliyordur. Soralım cinayeti. Sonuçta onun için buradayız yani. I know nothing about a murder. Çok hızlı bir şekilde kestirip attı. Yani cinayet falan bilmiyorum. Hiç mi bilmiyorsun? Wouldn't put it past these harbor bugs. They'd do anything to stay alive. Liman işçilerinin yapmayacağı şey değil. Hayatta kalmak için her şeyi yaparlar diyor. Kafam biraz karıştı bu aralarındaki ilişki. Right to work! Nedir yani? It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Ya polis niye bir şey yapmıyor falan diyor. İşte destek getirip kapıyı bizim için açmalısınız. Bilemiyorum yani, hakikaten aranızdaki şeyi anlamadım. We are not picking a side in this just yet, sir. Yes. Bizim bir tarafımız yok. Pity. Let us work! Kim peki bu grev kırıcılar? Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. Bir elini grilleşen asker tıraşlı saçlının arkasına gezdiriyor. Okay. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. Okay. Şimdi anlaşıldı mevzu. Bunlar grevi tercih etmeyen. Yani bir yandan haklarımızı verin bilmem ne falan diyor ama bir yandan da grev yapmıyor. Biz çalışmak istiyoruz, paramızı versinler diyor. Halbuki o iş öyle olmaz işte, birlik olma çağrısında o yüzden yaptık. Arkadaşım. I have a question. Why do all these men follow your leadership? Evet, sen kimsin? Sen niye liderlik yapıyorsun? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! Tamam, seni kendi haline bırakıyorum. Artık gidiyorum. Okay. Burada başka biriyle... Şurada bir şeyler var. Yerde para buldum. Yani kusura bakmayın. Ne diyor? 3 tane T var. Ne kadar sürede şu burayı söyleyeyim. Şu parayı ben bir oradan alayım. Eyvallah. Lazım çünkü.
İlk kez hep gam hep keder be. Vallahi öyle. Anılcım hoş geldin. Endüstrinin. Sen orada lafa girdin ama bir söyle bakayım derdini. Scab? Grev ozan mısın diye soruyor diyor. You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Ben grev ozan değilim, polisim diyorum direkt. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Polis grev ozan görülmüş şey değil. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Evet, haklı yani arkadaş. Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? Yani grev neyle ilgili diyelim. Onunla alakalı biraz daha bir şeyler öğrenelim. You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. Grevin de başında biri varmış ve ona büyük patron diyor. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. Önce sanki şeyle görüşsek iyi olur gibi bir şey diyor. Tamam, ben şimdi bir gideyim, sonra sana geri dönüyorum. Bir şey yok. Arada bir böyle check edeceğim. Şuraya giremiyoruz bence. Burada bir şey var. Grev halinde korumanın arkasındaki düğmeye basın. Bu kapı gizemli bir şekilde mühürlenmiş. Elektronik yöntemlerle kilitlenmiş. Okay. Maymuncukla ya da tekmeyle açılmaz. Başka türlü açılır diyor. Okay. Kafa tasçı her adamı titretir. Adamın adı mı kafa tasçı? Sülüm. Kafa tasçı. Şu sanırım. Kafa tasçı her şeyi ezer falan. Şuna baksana, muhteşem ve iyi bir Body hareket. betrays your degeneracy. Evet. Şimdi burayı hatırlıyorum. Sözlüklerinizi açın arkadaşlar. Yani çok zor bir konuşma yaşayacağız şimdi. Vücudun soysuzluğunu gösteriyor diyor kafatasçı. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Vücudu soysuzluğunu kesinlikle gösteriyor diye katılıyor. Bu da şey gibi, tarikatçı gibi. Ne dese onaylıyor falan. Don't say anything. Size him up first. Evet, önce bir şey söylemeden bebişi mi? Allah'ım. Onu kaçırdım ben galiba ya. Hiçbir şey söyleme. Önce onu tart diye bir şey, içimize öyle bir his doğdu. Hiçbir şey söylemeyelim mi? Hayır, hiçbir şey söylemeden önce bir tartalım o zaman. Are you admiring my morphophysiology? Ha, karakterin adı. Kafatasçının bebişi. Evet, şey bana da geçen bölümde böyle işte konuşmada poliço falan gibi şeyler söyleyen bir tip vardı. Güzel aslında lokalizasyon. Bebiş. Onu iyi yakalamışsın. Ben kaçırdım yani. Morfofizyolojime hayran mı kaldın? Derisinin altında kaslarında bir dalgalanma oluyor. Bakmana izin veriyor. Bu şey gibi. Terry Crews var ya, böyle her fırsatta göğüs kaslarını oynatıyor. Bu arkadaş da öyle bir şey herhalde. Morfofizyoloji diyor bir de, hani şey, vücuduma falan da demiyor. Okay. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Ha, sen benim için bir tehdit değilsin diyor. Jambonlu sandviç diye bize herhalde beyaz olduğumuz için öyle söylüyor ve kendisini ırk zirvesinin kendi ırkının zirvesi olarak görüyor. Kendisi zaten kafa tasçı olduğu için burada bir şey var. Yine sürekli ırkçılar çıkıyor karşımıza yani.
Okey. Göğsünü kabart, bir şey söyleme. Vücudum soysuzluğumu gösteriyor. Neyle kastediyorsun falan. Vücudum önemsiz. Ben polisim. Bu adama söylenmeyecek bir şey gibi. Ne diyorsun falan diye böyle şey yapabiliriz. Yani otorite kurmak istiyorum ama adam da yani ağzımıza bir tane çarpsa gerçekten buradan aşağı uçarız. Ne diyeyim? Böyle bir şey söylemeye gerek yok. Ona soralım. Sen ne demek istiyorsun? You have succumbed to Al-Ghul. Algol. Algole teslim olsun. Büyük ihtimalle alkol demek istiyor. Çok iyiymiş. Algol. Suratı bir ölü sıçan kokluyormuş gibi iğrenmeyle büzülüyor. Zaten suratımız bu halde olduğu için. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Yani bir alkol sorunum yok denemeyecek kadar aslında alkolik gözüküyoruz. O yüzden ne diyeyim? Haklısın, alkoliyim kardeşim ama o ağaçtan cesedin inmesi gerek diye buna söylesek mi? Nefesini kokla. Gerçekten o kadar kötü mü? Daha çok buna benzer devam ettik. Karakterimiz buna benzedi. O zaman şöyle bir şey yapalım. It's not good. Okey. Bir check ettik yani. Hakikaten kötü mü kokuyor ağzımız diye. It's like a rat crawled into your stomach, got drunk and drowned. Ya o kadar kötü ki sanki bir sıçan girmiş midene öyle. Ay ay. Bu kadar içecek ne vardı? Bize içirten ne? Aslında onun peşindeyiz ya. Bakalım. Tamam. Diyoruz ki tamam ben alkoliyim kardeşim de sen şimdi o cesedi indir bakayım. Sen aslında demek istemiyorum ama. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Bayağı bizi bilimsel olarak tanımladı kendince. Oksident haplogrubu B4 sınıfı olarak. Adam ağır ırkçı yani bu az önceki o dergi standının önündeki heriften çok daha fena. Bakalım buna ne yapacağız? Show him the ham still got it. Jambon'un hala sağlam olduğunu gösteriyor. Biraz tartışalım o zaman. Does this remind you of someone? The guy down there? Aynen. Ya tartışma da gerek yok. Dediğim gibi böyle konularda aslında yapılması gereken ilk şey yani bu, tamam o konuları geç falan demek. Ama adam sanki o yani o kamyoncu gibi değil. Bu gerçekten bu tartışmaya girmek istiyor gibi duruyor. O yüzden ne diyeyim? Jambon sandviç ırkının hala bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Yani yapacağını da yapmışsın açıkçası. Onu da söylemek istemiyorum. Ben polisim de demek istemiyorum. Bulaşayım ya adama. Hadi bakalım. Look at my craniology. I am the pinnacle of my haplogroup. The pink blob is a bad example, even of yours. It saddens me. You were once a noble and powerful race. Yani bir ara sizin burnunuz ötüyordu. Şimdi bizde sıra falan diyor. Güzel aslında. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. Şu an çok haklı gidiyor. Bakalım hangi noktada ofansif bir şey söyleyecek. Aslında tamamı ofansif de hani böyle direkt hedef gösteren bir şey söyleyecek mi bakalım. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture.
Evet, geldi o beklediğim. Alt kültürlere hükmettiniz falan diyor. Burada şey gibi bir şey var galiba. Bu adam işte bu jambonlu sandviç ırkı dediği sanıyorum işte Oksident miydi? O ırkın aslında işte o ırka karşı durmayanları alt kültür olarak tanımlıyor gibi bir şey var. Yönetik zirveye çıkışınız artık durdu diyor. Bir yandan da aslında hayranlık duymuş gibi konuşuyor. Şu çok güzel. Hüzne ve anlamsız pop kültürüne takıntılısınız. Yani ne You desem. will be superseded. Isn't that right, babe? Bebiş. Sen ne diyorsun bebiş? It is, baby, yeah. You know it. Harley Quinn. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Sanki şöyle bir ufak bir hareket yapsak hemen ya elimizi kırar ya butona dokunuruz ve kapılar açılır gibi. Bakalım. This man is not budging. Let's hope his superiors inside are more cooperative. İçerideki üstleri işbirliğine daha yatkın olsun diyor. İçeri girebilecek miyiz acaba? Bizi sokacak mı yani? Tut. Tamam haklısın. Sen şimdi cesedi indirmeme yardım et. Hiçbir yere varamıyoruz. Tamam sen haklısın kardeşim. Sen ama şimdi bana yardım et. İşe yara diyoruz. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Ya tamam anlıyorum hani senin de kafanda bir şeyler var da sence ben miyim yani onun sorumlusu? Şimdi buradan bulunduğum yerden bu halde bir de yani böyle gözükerek dünya savaşına mı çağırayım herkesi yani? Sen çekil işimi yapmama izin ver. Bring your troops to the Seminine Islands and to Boogie Street and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. Tamam. Ama gerçekten yani yeter. The walls will be lined with bottles of Al Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. Evet, ırkçılığıyla beraber seksizmi de göstermiş oldu. Zaten vücuduna da hasta. Bir de oradan ableist çıkar. Yani iğrenç bir insanla karşıyayız yine. There may be a peaceful solution to this. You could internalize Measurehead's race theory. He would take you as one of his own. Bu konuyu içselleştirebilirsin diyor ama bu benim de bir Semen'in ırkçısı olacağım anlamına gelmez mi diye kendi kendimize şöyle bir soruyoruz. Well, not as such. What you do with a mastery of advanced race theory is up to you. You could reject the findings, sure, or accept them and become an advanced racist. Okey, bu konuyu içselleştirebilirsin diyor. Burada çıktı mı? Şu sanırım çıkacak. Ne diyeyim? Bu kupa ile ilgili bir şey biliyor musun? Ya kupa o kadar önemli mi? Gerçekten emin değilim. Sendikaya hizmet ediyorsun değil mi? Onlar beyaz değil mi? Saçma bir soru. Adama bir tane çakamayız. Dövmeleri ne anlama geliyor diye sorabiliriz. Ya da buradan gidebiliriz. Kupayı soralım. Kupayı hakkında ne biliyorsun? He does not so much as glance at the object. Sallamadı bizi. Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. Üstüne almadı. Benim zannetti. He had nothing to do with it. Tamam alakası yok da evet dediğim gibi. Sen sendika... Ya şu soru bu şekilde sorulmasa. Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Adam ırk teorisini yiyip bitirdiğini düşünüyor. Okay. There must be some
friction there. He's keeping it well hidden, however. Adamın bu şeylerinde bir gariplik sezdik. Bu arada gerçek hayatta bende de var. Anıl hala buradaysa o buna gülecektir diye düşünüyorum. Kendisinin tespiti çünkü. Sinirlenince böyle sola bakıyormuşum ben. Bu adamda da benzeri bir şey oldu. Şurada hani sen sendikaya hizmet etmiyor musun? Onlar da beyaz değil mi deyince gözlerini limana çeviriyor. Senden sıkılmış gibi diyor. Aynı benim gibi. Ancak adam tabii ki hayvan gibi ırkçı. Burada biraz sürtüşme olmalı ama iyi saklıyor. Sen kendini kandır falan gibi şey yapabiliriz. Evet ama yine de onlara hizmet ediyorsun. Bu senin hayatını nasıl etkiliyor? Bu fazla gibi. Sen kendini kandır kardeşim falan diye. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital. Something your race, naivistic communists, never did. Kendisi o işte grevin başındaki grev liderini vizyoner ve varlık sahibi bir adam olarak tanımladı. Polikültürel sermayeye karşı çıkacak bir iradeye sahip diyor. Yani ne istiyorsun? Monokültürel bir şey olsun istiyor kendisi. Senin ırk konusundaki naif komünist dostlarının hiç sahip olmadığı bir şey. Yani adam tamamen ters yani her şeyi. Also, to serve is noble. It Noble. takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Keşke şu tuşa basarken böyle arkadan şöyle bir yüksek, epik bir müzik çıksa. Komünizm iyidir. Idiotic communism is the single greatest contributor to your race descent. Everywhere around you, the fruits of its failure to challenge the world order. Individualism, rock and roll music, sexually transmitted diseases. Hay Allah'ım ya. Above all, rampant multinational finance still reigning large. Tell me, where have you gotten your love of pathetic communism from? Degenerate youth culture? Rock and roll music? Aslında disco nedeniyle böyle. Gençlerin kültürü benim düşünce tarzımı etkilemiyor. Doğru, ben bir rock and roll yıldızı ve bir asiyim. Bu çok fazla ama disco nedeniyle böyle. Offshoots of the Seminoles people invented disco while having sex under the influence of cocaine. It is a shame upon my race. But what is done is done. Biz yaptık. Aslında biraz doğru. Bu bir utanç kaynağı ama olsun falan dedi. Öyle mevzuyu şu anda bir şekilde böyle kafasına bir kıymık sokmuş olduk yani. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Seminoles race. Tamam, şimdi limana girmem gerekiyor. Çekilir misin falan diyorum. Ya da cesedi sen indir, sen bilirsin. Ne dersin? What you need is to come to terms with extinction and never getting that dead body down from the tree. Arkasındaki butona bakıyor ve suratındaki dövmelerden minik bir gülümseme oluyor. Ya adamı dövemeyiz. Üstün ırk teorisine katılmak istemiyorum. Yalandan katılıyorsam okey bu arada. Sen ne düşünüyorsun, Kim? I think this racist is better than the last, but the next racist will be the really good one. Bir önceki ırkçıdan daha iyi ama sıradaki ırkçı gerçekten çok iyi olacak diyor. Disko, Perinçek, Elysium gençlik kolları. Bir şey demek istemedim buna.
Bence ırkçı That will be the... o da şanslı ırkçımız olacak. Sırada başka bir ırkçı olduğunu nereden biliyorsun? Aslında bence önceki ırkçı daha iyi. Bence şanslı ırkçımız He olacak. will grant us 3 wishes. Bize 3 dilek hakkı verecek. Your pedomorphic friend has quick wits, a protruding occiput, and an indented zygomatic bone. Başladı yine arkadaş. The lieutenant does not flinch. Çok acı aslında. Adam alışmış artık yani bu meseleye. Hiçbir şey söylememiş gibi. You should keep him close. The congenital defect of farsightedness does not render him a complete invalid. He still has the use of his mind. En azından bir açıdan takdir etti. Dövmesini sormayacağım. Şu beni çok gerdi şu an. Kavramlaştırma. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Hızlı kaydet. Eğer bizi ırkçı olarak tanımlarsa bu seçenek, o zaman oyunu sileceğim. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Az önce konuştuğumuz iyi çeviri meselesinin aslında kötü bir şeyi ortaya çıktı. Şu anda aslında adama bu ırk teorisini sormaya başladık. Hadi bakalım. Ben bu dünyada yeniyim. Irkları anlamama yardımcı ol. Ne tür ırklar var? Adamla şu an şey yapıyoruz. Dalga geçiyoruz galiba. Bunu yapmak istemiyorum. Vazgeç. Beni sürekli şeye sokuyor. İstemiyorum aslında hakikaten. Yes, better not to expand your mind in this direction. You may find out too much about the mystery. Fly too close to the race sun. Okay. Hiç buralara girme sen. Tamam, We still need to get into the harbor. We need help with the tree situation. There must be another way. Başka bir yol bulacağız. Sen kardeşim takılmaya devam et. Biz buradan kaçalım. Şu arkadaşa gideyim, konuşayım bakalım o ne diyor. Biz geldik. Hola, Wandering Man. How can I help you? Tamam, ben bir ceset konusunda yardım istiyorum. Bir el at. Buddy still hanging in the tree? Hey, that's a rough pickle. Can't help you with that, sorry. Ama bir şeyler bildiği kesin. Çünkü ceset hala ağaçta asılı mıymış diye sordu. Demek ki ceset hakkında bir şeyler biliyor. Zorlu bir durum ama yardım edemeyeceğim. I'm not Kusura really an bakma. admirer of dead bodies. Might be someone else from the Union can render assistance. Kapıdan geçemiyoruz ama sen o konuda yardımcı olabilecek misin? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. İlla o adamla konuşacağız. If it's so simple, why did the scab leader warn you of the guards blocking the way? Madem o kadar basit, o zaman niye korumalar konusunda seni uyardı diyor. O kadar basit mi? Sadece dümdüz ilerlesek girecek miyiz yani? Aye. Walk right past Measurehead and go in. Dümdüz git, herif bir şey yapmaz diyor. Okey. Sadece herhalde görüntüsüyle bize şey yapacak. Okey. Yeah, the Anlaştım. 2.5 meter tall Seminese supremacist up there. Walk right past him, Direkt devam et dedi. then press the button to unlock the door, Direkt kapıyı aç. then go past him again, Bir daha geç. and you enter the arbor through the office. Está. Yani aslında epey zor olduğunu söylüyorsun. Evet, sanki burada bir ironik bir durum var. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best Measurehead in a physical confrontation, Yiyorsa döv dedi bize. or you could convert to his Seminese supremacist worldview. Or, maybe it actually is completely impossible. Yani ya ırkçı olacaksın ya döveceksin diyor. Keşke dövebilsek. Belki de dövebiliriz. Grebuzanlar da onun görüşüne geçmeye çalışan oldu mu? Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the scabs to convert to. Not enough intuition. Yeterli sezgiye sahip değil Grebuzanlar diyor.
Jean-Luc'un kendisi bile felsefenin fazla cüretkar olduğunu söylerdi. Hepimiz emekçiyiz. Sizin de aynı sınıftakileri sikiyorsunuz diye. Bağıran diye. Daha önce kimse onu dövdü mü? Belki böyle bir bilgi vardır. Not yet, no. He's incredibly strong. Evet. Yani biz de bunu tahmin etmiştik. Aşırı güçlü bir adam olduğunu. Anladım. Okey. Sure. Kafa tasçı pek iyi gitmedi. O konuda bana bir yardım etsen. Sorry. Busy surveying the situation. I'm sure you'll figure something out. You guys have all sorts of gadgets these days. Bir zımbırtıdan bahsetti. Okay. Wiretapping, telescopic batons, futuristic circuit bending to infiltrate harbor machinery. Maybe you could even knock that Kowalczyk crane over using some remote controls. Enteresan fikirler veriyor ama bence dalga geçiyor. Or calling in tactical air support. You guys have air support, right? Aynen. Dalga geçiyor bizde. I get it. Hush hush about the secret technology. All right, I may have some advice for you on how to deal with Jean-Luc there, out of solidarity to the RCM. It's low in technology, however. Tamam, neymiş? Biz de tavsiye verecek. First, don't fight him, obviously. Second, get him to share his theory by being subordinate. Admit your lack of expertise. Basically grovel. That's how I do it. You're welcome. Evet, benim aslında son dakikada caydığım meseleyi bana tavsiye etti. Maybe that would work. We'll have to see. Okey. Gidelim bakalım. Biraz da ırkçı gibi davranalım. Ne olur ne olmaz diye şu şeyi giysem mi acaba, bize kas gücü veren, ama burada da kavramlaştırma, manipülasyon lazımmış. Neyse, gerçekten dövebileceğimi hiç düşünmediğim için hiç uğraşmayacağım. Baksana, daha yürürken herkes kendi kendine kafatasçı güçlü bir adam falan diye düşünüyor. Tamam, bu kadar da övmeyin arkadaşı. Bakayım geçebileceğim mi? Tabii ki geçemiyorum. Okey. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Son görüştüğümüzden beri daha da kötü hale gelmiş diyor. Ne zaman deneyebileceğiz onu acaba? Bir saniye. Burada şey var mı? Harita. Kafa tasçı, kas gücü, tozların arasındaki ayak izleri. Ayna, ayna. Onu deneyemiyoruz herhalde. Şuraya mı geldi? No. Hata mı yaptım yani? Sanırım son anda cayarak bu hakkımızı yitirmiş olduk. Your race descent has only worsened since I last saw you. You racists are generally not very good examples of their race. Dövmeleri üzerinden konuyu yine buna getirebilir miyim bakalım. Irkçılar genelde ırkların en iyi örneklerinden olmaz diyor. Okey. Kamyoncudan bahsediyoruz. Welcome to Revachol. You hear him yell at a redhead woman visiting the fritter nearby. Herkese aynı muameleyi yapıyormuş. He must think redheads are immigrants. Kızıllar da göçmen zannediyor. Herhalde gerizekalı herif falan diyor. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. Adam sadece ırkçı değil, aynı zamanda da kendini acayip seven, narsistin teki. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes could be smaller. Adam bırakalım konuşsun mu, yoksa ya haklısın, bu kraniyometrik mükemmellik, ırkımın hiç şansı yok falan mı diyelim.
Bu ikisi arasında kaldım. Haklısın demek istiyorum. Correct. Bir yere gelmedik onu. Artık dövmek zorunda mıyız yani? Ben onu anlamadım. Sen ne diyorsun? Yes? Bana vakadan bahsetsene. Bu bizim görevlerimizden biriydi sanırım. Evet. Bir anlat What do bakalım. you want to know? Artık şey yapabiliriz. Kendisine açılabiliriz. Ama tam burada yani. Bu adamın önünde açılır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Vaka hakkında diyorum. Ah, yes. The case brief you missed. Now I remember. Evet. Vaka hakkında bize özetini geç bakalım. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. İhbar geldiğinde 4 günlükmüş ceset. Kimse gelmedi diyor. Biz de ondan 3 gün sonra buradayız. Yani bir haftadır o ceset orada. Tamam. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Kurbanın kimliği belli mi? A security guard or worker of some sort hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to Tamam. find out the truth. Aynen onu bir soruşturmak lazım diyor. Peki ihbarcı hakkında bir şey biliyor muyuz? They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. İhbarcı niye kendini gizlesin ki There's a diyoruz. strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The Dock Workers Union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. Oo. We cannot allow that. Görevimiz şimdi katili bulmak mı, meseleyi çözmek mi? Hiçbir şey anlamıyorum hakikaten. Yani grevle ne alakası var falan filan. Ne diyelim? Tamam, katili mi bulacağız yani? That's right. Tamam, biz katili bulacağız. Başka hiçbir şeye bulaşmayalım diyor. Tabii ki öyle olmayacak gibi ilerliyor. Tamam, şu Good. anlık başka bir şeye ihtiyacım yok diyorum. Bu kitabın kapağında bir gül, bir tabanca ve yarı çıplak bir kadın var. Guns N' Roses. Kapakta alevlerin arasında duran son derece kaslı bir adam var. Bu da AC/DC herhalde. Kitabın adı Helmdalli Adam ve Vahşi Ateş. Thor'muş bayağı. Thor çizgi romanı. Hello, sir. Step right in. The store is open. Anet. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Dükkanımız açık. Kitapçı burası bak. Crime, romance, biographies of famous people. Kanun benim diye girsek ya muhabbeti çok. Merhaba. Are you interested in a new and exciting book? Ya param yok ama sana birkaç soru sorsam peki. Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Adın ne? Genç kız. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. License. Okay. Kız cama doğru bakıyor. Sonra bir şey hatırlamış gibi olunca bir anda ürperiyor diyor. Annesi bir şey mi yaptı? Feel free to step in and browse our wares. Evet, sen niye soğuktasın? Sen de dükkana girsene. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Ama tabela falan assaydın. Sen niye duruyorsun? Ne kadar çalışkansın? Yardımcı olabilirim. Serbest piyasayı vahşice yıkabilirim. Bu kadarına da gerek yok gibi. Belki dükkan sahibiyle bir konuşabilirim. Oh, no, no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm.
Termosunda üşümem için sıcak meyve suyu var. Okul falan yok mu hakikaten? Sen I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. evden çalışıyorum diyor. Dükkanı idare etmesine anneme yardımcı olmalıyım. Okula gitmek daha önemli. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Şimdi çocuk işçi meselesine dalıyoruz. Hazır mısınız? There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Nasıl gidiyor peki Mum işler? says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Lanetli mi? Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Burası kapanmış ama burası açık. Nasıl bir lanet bu şimdi? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go, İflas etmişler yani. exactly. But we've been doing fine so far. Tamam yani buradan bu taraf yani daha meydana bakan kısım iş yapmıyorken burası batmadan devam ediyormuş. Hadi bakalım. Ciddi bir meseleye benziyor falan. Hayır. Lanetlerin gerçek olduğunu sanmıyorum. They shouldn't be, but they seem real. Anyhow, they say that these grounds are doomed for businesses. Yani bu bölge biraz garip zaten. Ticaret ve satışta olağan şeyler bunlar. Evlat pek çok iş tutunamıyor. Lanetli falan değiller ama annen onların hatalarından ders çıkarmıyor. 2 numara. Of course, sir. Başka ne diyeceğini bilemiyor diyor. Ne bu suç falan dediği herhalde kitap mı? Hani şey crime romance falan. Peki bu ünlüler kim bari onu soralım. Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Bayağı dümdüz ünlü insan tanımı yaptı. Okay. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Evet yani başarılı insanların başarılarından dersler çıkartabiliriz. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Ama tabii ki mantığımızda diyor ki görüşe göre bu kitapları okuyanların çoğu bu kitapları okuyarak daha ünlü olmakta başarısız oluyor. Onları okumak okuyan daha ünlü yapmıyor. Değil mi? Çok geri zekalı bir soru bu yani bunu sormak istedim. Okey. Tamam. Ben bir annenle konuşayım. Şunlara bakalım mı? Belki bir şey çıkar. Pate ile ilgili bir kitap. Bu kitap konusunu pek almadım. Zaten önemli bir şeydi. Benzemiyor. Boya değil o kültürünü anlatan bir kitap. Özgürlüğü ve akıntıya karşı kürek çekmeyi destekliyor. Geleceğe dair bir kitap. Devlet radyo teknolojisiyle zihinleri okuyacakmış. Vay be. Buradan belki ırk teorisine dair bir şey alıp o elemana verirsek şey mi olur? Suyuna gidip. Sen misin anası? Merhaba. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Merhaba Plaisance hanım. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Ne enerjisi ya? Ne diyor? Devam etmeden önce hali vakti yerinde birine benziyorsun. Bana biraz para ateşler misin? Daha sonra sorma fırsatı bulamayacakmış gibi hissediyorum. Sizin mi bu dükkan? I am the proudest owner of our little shop of culture. Kültür mağazasına sahip olmaktan gurur duyuyorum diyor ama bunu söylerken sesi tizleşiyor. Sanki kendisini herkese duyurmak istiyormuş gibi. Yani bayağı şey yapıyor bundan, gurur duyuyor. Okey. Bu dışarıdaki senin kızın mı? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Olması gereken yerde durup uslu bir kız gibi üstüne düşeni yapıyor muydu? Evet. Yani o kız işini yapıyor, bir şey yapmıyor dışarıda ama sen niye onu oraya koydun? Wonderful. Did you talk to her? Peki konuştunuz mu onunla? Great. Evet. On a scale of 1 to 10, how
compelled were you to buy books after talking with her? Çocuğu üzerinden çevirdiği tezgaha bakar mısın? Konuştuktan sonra içinizde oluşan kitap alma isteğini 1'den 10'a kadar değerlendirir misiniz? Bir bireyi derecelendirmeyi reddediyorum. Bana yakışmaz. 10. Son derece kibar ve yardımseverdi. Yani kız öyleydi. Şimdi böyle dersem çalıştırmaya devam edebilir. Bir bireyi derecelendirmeyi reddediyorum. Suyuna gidelim. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Buraya serbest piyasayı yıkmaya ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya geldim. Yani gönül bunu söylemek istese de tabii ki şöyle demeyi, onu yetiştirme şeklini doğru bulmuyorum. Ama üstüme vazife de değil. Bilmiyorum, şu an herkese yardım etme ihtiyacı hissediyorum bir yandan ama bir yandan da işim bu değil falan. Ne yapsam bilemedim. Tamam, konuyu The woman konuşalım. before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. Burası lanetliymiş, öyle diyor kızım diyelim. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. Kızın başını yaktık gibi hissediyorum ama bakın işletmem ne kadar da başarılı falan diyorlar. What in God's name is she talking about? Kimse yok şu anda. Tamam, kitap almak istiyorum. Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you feel compelled to buy anything? See those shelves there? Go. Be drawn. Tamam. Sizde ırk teorisi şeyi var mı? O adama vereceğim. Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? Tamam, bir bakayım. She smiles and nods, seemingly relieved. Yani bir gerildi o. Neden o gerildiğini anlamadım ama anlaşılır yakında. Tamam, şimdilik hoşça kal. Bir bakayım ben neler varmış. Hediyelik kitaplar. Buraya bakabiliyoruz. Eski spor dergileri diyor. Buradan da belki vurabiliriz o adamı. Arda Adası'na ulusal tarifler yer alıyor. Hepsi alabalık üzerine diyor. Bir üst kata da bakalım. Sonra ya da buradayken şuraya bakayım bir. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Viral ne bilmiyorum ama bunlar kutu oyunuymuş zaten. Ne tür kutu oyunlarınız var? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Coğrafya ile ilgilenenler için diyor. Raubritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Raubritter dediği de sanırım Monopoly. Ekonomik mücadelenin doğru ulaştırdığı falan diyor. Bir süre sonra insan çileden çıkarmasıyla bilinir. Ya evet, Monopoly'de ne arkadaşlıklar ne ilişkiler böyle bir challenge ediliyor değil mi? Herkes birbirine böyle bileniyor falan. Benim paramı versene oğlum falan. Saçma sapan. Bir sürü saçma sapan muhabbete giriyoruz. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Kendi kendimize alsak kimle oynayacağız gibi bir şeye girdik. Şu an her şeyden dertlenebiliyoruz yani. Tamam, bunu düşünmeyelim. Then şimdi. don't. Okey. Çocuğum var mıdır ya acaba? Baksana bana, kim benden çocuk yapar ki? Don't be so hard on yourself, sir. You just need to clean up a bit. And technically, friends are a bit like family.
Bunu sessiz söylemiş olduk. Rezil olduk. Diyor ki sadece biraz çeki düzen verseniz olur. Yani haklısın, şimdi bir şey de diyemedim ama sen de kendi işine bak bence. Sen daha önce kızını dükkanın önüne dikmişsin. Şey gibi, tabela gibi. Onu düşün bence. Beni sal. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Bu işe yarayabilir. 12 reale ihtiyacımız var. Evet, bu viral nedir? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. D&D falan. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. Sağ ol izin verdiğin için. Satıyorsun zaten. Neyse. O zaman bir dakika bunu... ya hocam sende hiç para yok. Yes? Yok, tamam, bir şey yok. Nasıl para kazan? 12 real. Neyse şu üst kata da bakalım bir. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Bize söyledikleri isim suç romanı kahramanı Dick Mullen diyor. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring do. Okay. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. Evet, yani polisiye romanlar utanç verici şeyler diyor. Gerçek polis memurlarının fiziksel özelliklerine ve zorlu günlük hayatlarını yanlış yansıtan. Böyle sürekli böyle hero cop şeyi var ya, böyle işte hiç böyle vurulmuyor, bilmem ne, her suçu tek başına çözüyor falan. Evet. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Aynen, böyle bir baktı mı her şeyi çözüyor falan. Aslında Sherlock Holmes de böyle yani baktığında, ama o çok daha farklı bir şekilde anlatılmış. Yani oradaki mevzu zaten süper kahraman gibi bir şey yani. Bu hani insanmış gibi ama yine hero cop dediğim o işte kahraman polis, daha doğrusu işte niye öyle söylediysem. Kahraman polis meselesi biraz böyle şey, hani polisliği de özendiren falan şeyler. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Evet, yani polisliğe özendirirken bu şeyleri tamamen es geçiyorlar. Siz bir polis olun bak, kral olacaksınız falan gibi bir noktaya getirdiği için konuyu aslında yanlış yönlendirici yani. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Yine de isterim tabii ki, çünkü aynı zamanda kurgu olduğunu düşünebilecek biriyim. You see, Dick Mullen on the job. Get me Mullen. The stalwart adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the murder in the orchard. The sordid affair of Dick Mullen. Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Mullen. Son vakası, işte Dick Mullen'ın cenazesi, Dick Mullen cinayeti falan falan, ölüyor mu diye bir anda kendi kendimize şey olduk, merak ettik. Oh no. Turns out he faked it to solve a case. İşte her zamanki gibi. Meğerse kendini ölü göstermiş. Ki az önce söylediğim şeyleri de yutacağım bir şey oluyor. Yani Sherlock Holmes da kendi ölümünü tezgahlamıştı. Neyse, belki ona gönderme vardır.
Tamam, bu Shelves gayet filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Vespertine detective Dick Mullen. okey. Bize daha çok tarih veya antropoloji kitapları lazım. Faşist büyük kitabı. Okey. Burada ne The var? plaque on the shelf reads, Biyografi. Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Kitaplara göre. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Tüm kitapların isimleri egoist isimler diyor. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, The Tragic True Love Story of Jacob Irv and Alfie Delatraz by one Cecilia Averbrook. Enteresan bir kitap dikkatimizi çekti bakalım. Bu ne hakkındaymış? High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Bir başka rockstar hikayesi, daha böyle hep efsane olmuş rockstar hikayeleri vardır ya, işte Ozzy Osbourne sahnede civciv eziyor, işte ne bileyim kafasını kopartıyor falan, böyle işte ne bileyim işte şey de vardı, işte seyircilerin üstüne işiyormuş da bilmem, belki onu yapan vardı da işte o civciv değil de işte yarasa ısırıyormuş falan. Böyle şeyler söyleniyor. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Gözlerinden birine morfin, diğerine de kokain enjekte etmesiyle ünlü bir rockstar'dan bahsediyor. Next to that, Revacholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. Okay. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. Allah Allah, hakikaten göz gezdiriyoruz bir ne var ne yok diye. Kitabı kapağına göre mi yargılayalım, Sayın Pleasance? I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Time is commerce. Okay. Hop. Sıkıcı bir kitap daha. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Burada da paranormal kitaplar varmış. Bunlarla ilgilenmiyorum aslında ama bir bakalım. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. Bu adama alabileceğimiz bir kitap mı? These three things are very important to the working class mind. Kesinlikle doğru. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Yani paranormal kitaplar standına durması enteresanmış ama niyeti en azından iyi. Yani sağlık hizmetlerine erişimi olmayan insanlara öyle kendince işte tıbbi tavsiye vermek de, yani yetkili biri mi acaba? Nasıl oluyormuş o? It serves platitudes while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to and which costs more than this book, is garbage and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Kendisi de komplo teorisyeniymiş. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, Dünyanın asıl ihtiyacı olan şey bütünlük, birlik ve denge diyor. when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Kafanda kurmuşsun diyor sen o hastalığı. Kendini iyileştirme işi zihne kalmışsa hastalığı da zaten zihin yaratıyor. O yüzden hasta değilim ki
diyerek hastalıklar. Peki. Başka ne The book diyormuş? features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And Kısım ilgimizi çekti doğal olarak. Bir there's alkolik even a olarak. chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. Haklı yani bir sürü zırva var. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Hakikaten nesi doğaüstü bunun? Ne diyor? Laneti duydun, lanetlere inanmıyorsun. Gerçekten de bu dünyaya ait olmayan bir şey bul içinde. Bakalım. You sense something ominous emanating from the shelf, but it lacks form and substance. And soon enough, you lose track of it. Okey, bunu daha sonra açmak için diyor. Beceri puanlarında şunu geliştir. İçimdeki deniz. Okey. İçimdeki denizi arttırırsak bu kitabı da bulabilirmişiz. Bunu aslında not etmek lazım. Ben unuturum. Yani bir şey oldu. Faşistlere dair en ilginç çekici şeyin büyüler olduğunu herkes bilir. Şu arkada ne var? Oraya gidebiliyor muyuz? Polisim ben. Deyip. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Nedir? Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Kafese benzer tuhaf ziyneti incele. Sorumuzu soralım bence. Ne var burada? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Bana büyü mü yapmaya çalışıyorsun sen? She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Hayır tabii ki. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Evet, daha çok açmak istiyorum hakikaten. Kafese benzer tuhaf ziyneti incele. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Buraya bayağı totem yapmış kendisi yan dükkanı kapattırmak için herhalde. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Şimdi acaba biz bu ziyneti alsak, o Semen'in olan adama götürsek, yani kapıdan geçmemize izin vermeyen kafa tasçı vardı ya, tut deyip böyle atsak üstüne ve hani lanetlere inanıyordur büyük ihtimalle, kendi kültürüne bu kadar sahip çıkıyorsa, böyle bir şey yapar mı acaba, hani böyle ne bileyim üstüne gelirken hani şöyle bir hareketle böyle ananı falan işimize yarayabilir. Inhabitants of Ile de Fantôme, the Semenine Islands down south. Bence yakaladık. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Ben giriyorum içeri. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Yani son bir çaba gösteriyor. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Çekil. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. Ya öyle bir şey yok. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Ben polisim. Oraya girmem lazım şu an yani. Değil diyorsa durdur beni. Bak nasıl açıyorum falan. Onu lanet değil mi? O yüzden 3,5 atıyorsun. No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Neredeyse yalvaracak diyor. Tamam ben polisim, oraya girmem lazım diyor. Why? It's not
look like anyone was killed there. Bunu bilemeyiz. Kadın aniden elini ağzına götürerek duraksıyor. Bir şeyler yakaladık. Cesedi orada dövüp sonra ağaca asmış olabilirler mesela. Hadi bakalım. I am sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. Umurumda değil diyorsa durdur. No! Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Tehlikeli olarak tanımladı. Talking Nedir? is always good. Go see what she has to say. Kesinlikle bakalım bir konuşalım. Ne There is diyecekmiş? something mysterious about the curtains. Be careful. İçimizdeki deniz sen yine dikkat ol diyor. The Hadi bakalım. curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Tamam bir konuşalım öyle şey yapalım. Açma seçeneği çıktı sonuçta. Hello again, esteemed officer, and welcome to crime, romance. Oh. I already told you, it's just a storage room for employees. I don't understand why it's so important to you. Çünkü gizemli. Just let it go, officer. Go buy some goddamn books. You're supposed to be drawn to the books. Sadece bir depoysa neden bir semenin totemi tarafından korunuyor? Böyle de diyebiliriz. Madem depo niye girmeyeyim o zaman? Değil mi? Falan gibi bir şey de yapabiliriz. Ben totemi almak istediğim için onun üzerinden gitmek istiyorum. It's just for decoration. Zorlu gülümsemeye çalışıyor ve birden şalteri atıyor. Okay, fine. It's because this place is cursed. Just like Annette said, they don't call it the doomed commercial area for nothing. Tamam, laneti kabul etti. Are Okay. you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Lanet demek yasak herhalde ona göre. Host of hosts, she prays. Guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the curtains. Niye söylemedin? It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Aynen, kadın bu işte enerji, aura falan meselelerine taktığı için hiç konuşmamak daha iyi. Falan. Wow. Void raves. You have new words. Evet, güzel aynı zamanda hiçlik ortaklığı. Lanet nasıl bir The şeymiş? curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. İnsanı kökünden bitiren bir hastalık. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Çok spesifik bir lanet değil mi? Başka bir şey olmasın o acaba? Didn't that curtain just move? Bir dakika, ne? Biraz kafam karıştı. Tam olarak ne demeye çalışıyorsun? Aynen, Annette de önceki kiracılar maddi sıkıntılar yaşadığını It's söylemişti. not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. Ya yok There's öyle something şeyler. wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie lingering presence, as if I was unwanted here. Tamam, yani bu lanet gerçek mi değil mi falan diye bakabilirim diyorum. Most certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Stay away. Leave the spirits be, so they can return to their slumber. Ruhani sanatlara aşina olmayan biri diyor. My liege, you know what this case calls for? A para-detective. Yes. Şimdi kesinlikle Supernatural'a geçtik. Lanetli ticaret bölgesinin araştırmana izin vermesi için ikna et. Hadi bakalım. Slither up to her, you silver-tongued fiend. Show her what world-class perfidy looks like. Yardım etmek istiyorum. Geçmişte doğaüstü olaylarla ilgilendim. Are you sure? Don't think I haven't seen charlatans before. Ruhani enerjileri uzaktan sezip de geldim. Burada olmamın bir sebebi var.
ötedeki uyuyanın çağrısını duydum. I'm not sure I can trust your claims. Honestly, you look like a bit of a drinker. I'm sorry for being so blunt, but Yani evet. Tipimizden sarhoş olduğumuz belli olduğu için kadın pek yemedi The ama lieutenant keeps his usual stony calm. He silently picks out his notebook. bu yine bir şeyler yazıyor ama bakalım. Go ahead then. Rock her world, he thinks. I'll compose some notes. Kişilikle iletişim kurmak için doğru kafayı bulmak gerekir. Bu olabilir. Ara sıra iş beş bir şey içerim. O da ruhlar alemi, parapsikolojimi bozduğu için. Aynen, sen bilmiyorsun, ben biliyorum. Çekeceğim onu. how do you know all this? Çünkü ben Here öyle we biriyim. go. Beni buraya getiren şey totemlerindi. Semininlerin kanı benim de damarlarımda buluşuyor. Bana hiçlik ortalığı derler. Tüm gün enerjilerin kötülüğünü nötrleyecek. Tüm kötü enerjilerin kötülüğünü nötrleyecek güce sahibim. Çok saçma Your geldi. parsimonies. Oh, it means our meeting couldn't have been mere chance. The Bu da- hand of fate guides us. Evet, böyle daha iyi olduğu gibi. İnanmıyorum. But I am not the only one at risk. I have to think of my daughter. You are certain you can help us? Keep us safe? I can't allow any collateral damage to hit us. Hiç merak etme deyip hatta bir de kime bulaştırsam mı meseleyi? Sor, kime sor? Oh, certainly so, ma'am. I can assure you my partner is eminent in this particular field. Evet, en azından iyi bir improvizasyonla. If you promise, good officer, then you might be our last hope. Do you swear it? Vallaha billaha diyorum. Thank you, sir. There's one more thing I haven't told you about yet. The entity. Bir mahlukattan bahset. Do not act surprised. You know of these things, sire. Aynen. Yani mahluk mu falan demek yerine mahluk da burada demek ki falan gibi. You have? The entity takes the form of a woman, a witch probably. I've suspected that she must be connected to the curse ever since I first saw her. Did you know that she lives inside the chimney? Çünkü bacalar cennet ve cehennem arasındaki geçitlerdir. Plaisance. Yes, that chimney is part of the building's central furnace, and it's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains. God knows what she's doing there. Okay, demek ki baca sisteminin orada biri Some saklanıyormuş. unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. What is the source of this curse? Here's the key to the warded door behind the curtains. Take it. Okay. Oh, and please do return to me after you've looked round. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. What you discover in there. Okay, al bunu, anahtarı, git laneti çöz, gel bir de bana anlat çünkü merak ediyorum dedi. Okay. Unbelievable darkness and ruin. What you discover? Probably just some office space. Don't be scared. Aynen. Hadi bakalım. Gel kim? You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards, your shadow looming over it like an omen. Oh! Tırstı kadın perde açınca. Sen bakma ablacığım, biz hallediyoruz burayı. Ayakta fön makinelerinin silüetleri diyor. Hayaletleri andırıyor. Androjen havası olan bir adamın portresi. Bu efemine saç tarzına bakmak bile maskülenliğin tehlikeye sokuyor. Garip. A heavy door with a missing handle stands before you.
covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Kapının anahtarı bizdeydi. After Bakalım. exerting some force, you manage to turn the key. It's eerily silent. The door slides slightly open, letting a draft of cold air into the room. Girelim bakalım. Kum torbasında sızıntı var diyor. Deri ve ter kokusuna geçilmiyor. Burada ruhların cimi var herhalde. Posterde Sitius ve Fortius yazıyor. Gerisi aşınmış. Sitius, Fortius neydi? Bu olimpiyatın şeyleri. İşte daha güçlü, daha ileri, daha uzağa falan öyle bir şeydi ya. Of, kafam karıştı. Olimpiyatların mottosu. Yıpranmış duvar çubukları. Hiç güven görünmüyorlar. Kaldırayım mı ki? Bak şimdi nasıl A basıyorum. barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your 60 triceps kilograms. hum at the sight of these weights. Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. Bak şimdi kim? There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Şuralarında kelepçe yokmuş. Kaldırırsan ayağına düşebilir falan diyor. Why does it feel so familiar? Niye bu kadar tanıdık hissettiriyor? Halterci olduğum için mi? Bak bu bir tuzak. Ya da halteri kaldıracak. Kelepçe olmadığını fark ettin. Bak tuzak You're diyorum. right. The weight may fall off. Better not touch it then. Hangi şerefsiz kelepçeleri çıkarmış ki? It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. Okey. Hiç ellemiyorum. Bir sakatlık çıkması şimdi belimiz şey olur, ayağımız kırılır. Bir de onlarla uğraşmayalım. Ne diyorsun neyse. Bu tarafa gidemiyoruz anladığım. Başka bir şey var mı? Yok. Bu tarafta ne var? Hiçbir şey yok mu burada? Şurada bir şey gösteriyor. Bence şurada bir yerde bir şey var. Böyle basarsak ne oluyor? Sitius, Fortius. Hatırlayacağım onu. Ya da ne gereği var hatırlamanın? Hemen Google'a soralım. Böyle. Sitius, Fortius. Altius. Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Yes. Şimdi devam edebiliriz. Yani bazen internet çağında yaşadığımızı unutuyoruz ya böyle, ya da ben en azından unutuyorum. Şurada bir şey var. Ne bu? Gülle ve fiyatı 13. Bunu kime satabilirim? Bunu birine satarsam o zaman o kutu oyununu alabiliyorum ve belki adamı onunla etkileyebilirim. Okey. Bacada saklandığını söyledi. Buraya girmenin bir yolunu bul. Bacaya nereden ulaşacağım ama işte onu bulamıyoruz ki zaten. Mesele o. Şurası işte gibi gözüküyor ama oraya da giriş yok. Bir şey söylüyor kim? Hocam? Niye konuşmuyorsun? Konuş benimle. It's dark. Ha. Çok karanlık diyerek bariz olan duruma işaret ediyor. This would be a lot easier with a flashlight. Haklısın. I've got one in the kinema's toolbox. We should go back for it before we continue. No sense in tripping around in the darkness. Some areas are inaccessible without your flashlight. After you've acquired it, go to your inventory and equip it in a held slot to continue exploring. Okey, oyunun tutoriallarından birine denk gelmiş olduk bu sayede. Arabaya dönüp el feneri alacağız. Hadi bakalım.
Hala bir şey mi söylüyor? Arabaya gidelim. Hop. Sete bakarken perdeye yapıştım. Bakayım. Hello, sir. How is the investigation going? Found any curses yet? Arıyorum. Sanırım iyi gidiyor. That's very good to hear. You'll get to the bottom of this in no time, just like a detective in the stories. Aynen. Halledeceğim ben, siz merak etmeyin. Arabaya şey yapayım. Şu gülleyi de satabilirsem aslında çok iyi olur. Ama nereye satacağım işte? Abiye satayım. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Alet A çekmesi. metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly organized. Okay. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools. Like He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. Her şeyi alıyorum. The pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. Useful for opening all sorts of doors and lids. Okay. Bununla her yeri açabilirsin diyor. Tel The makasını alalım. handles are long and sleek. Snap, snap go the cutters in your hand. Ve kurmalı el fenerini It's alıyoruz. robust, weatherproof, and well made. Police issue, blue. Polise özel. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. Okay. The pull-out toolbox slides back into its nest. Preheater gauge casts a warm glow on the steering levers and the radio on its hook. Buraya daha sonra döneriz. Şu an arabayı kurcalamanın hiçbir alemi yok. Bakalım. Araçlar, tel makası, levye elimize koyalım. Ha, ele koyunca direkt şey oluyor. Okey. O zaman şimdi gerek yok. Biraz zorlaştırmışlar yani bu meseleyi. Evet. Bakalım buranın gizemi neymiş? Evet. Öyle ilerle. Burada ne var? Kapıyı görebildik en azından. Tamam, burası böyle şey gibi, tavan arası gibi bir yer. Damacana içinde garip bir sıvı var diyor. Okay. Yani korkutucu bir ambiyans ses hatta. Örümcek ağlarıyla kaplanmış hava gemisi pervaneleri. Ne? Mankenler, bilmem neler. Bu tarafta bir şey var mı diye bir bakalım. Hocam yalnız kaşınırım ben burada. Çok tozlu. Para her zaman lazım. Eskiden burada sergilenen kıyafetler. Bilmem. İyi para çıktı yalnız. Bu ne diyor? Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches, and schemes, like some ancient cave mural. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. İlk olarak şekilleri algılayacağımız için çizim. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of welkins.
You make out autumnal candle welkins casting wax-based magic. Acaba burada bir FRP mi dönüyordu? Translucent welkins with organs shining under their skin, and even ether welkins hailing from the vast emptiness of sidereal space. Sanki fantastik karakterler gibi yani öyle bir durum. Who are all those creatures? Fantasies of a tortured, feverish mind? Aynı zamanda sapkın bir aklın fantezisi. You should adopt one of those welkins as your persona. Rahamira, a high welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a welkin supremacist. The note says, all non-welkin races will be purged. Burada da yine ırk meselesine geldik. Yani inanılmaz gerçekten. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men, all of them, purged. Imagine a world filled only with welkin, green welkin, dread welkin, and the high welkin to rule them all. Elf gibi bir şey bu işte o fantastik şeydeki. Okay. An inordinate amount of time has gone into drawing these little welkin creatures. Aynen yani birisi fazla uğraşmış. Niye bu kadar zaman harcamışlar ki? Some people really like building a world, I think, even if it's just for a game. Haklısın bu arada. Aralarından biri de Velkin ırkçısı. Political commentary. That one has a great beard too. Okay. Just look at those details. So much effort. Notlarda The neler? handwriting is only partly legible, but you can still make out 3 slogans: call in, tune out, Wirral untethered, and heat death of the universe. Bu aşağıdaki işte D&D dediğime geldi. Viral diyor. The full text reads, heat death of the universe is the new black. Another note says, the biggest advancement in role-playing systems since the 30s. Yeni bir şey yapmışlar. Olay keşfetmişler. Ne olarak geçiyor onu bilmiyorum tabii. Yeni bir mekanik olarak geçiyor sanırım. Projeyi inceledim. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. Enteresan ama şu 50 yılından kalma diyor. Geçen sene yani. Geçen seneden beri burası bu hale gelir mi ya? Kalemle çizilmiş bir şey ama koşu, günlük minito ve GPI gibi oyun terimleri. It looks a bit like an academic calendar, only much more brutal. Minimi stands for a mini meeting. It's part of a bigger framework for managing work called RUN. Station 41 tried to implement it a few years ago, but failed. İncelemeye devam edelim. Ne olmuş? As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Looks like they didn't make it. Evet, yani becerememişler oyunu, bir türlü şey yapamamışlar yani A sürdürememişler. note in the bottom left corner of the chalkboard says, see the prod schedule filament for details. Proje planı filamanına bakın. Okay. Tahtanın sol alt köşesinde diyor. Fotoğrafları da The photo bakalım. collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the snow. Burada mekan yaratmışlar. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. Okay. Yani işte ortamı yaratmak için öyle bir mekan şeyleri yapmışlar. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts of burden. Ulan ne detaylı. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine,
a much needed respite from our own world. Yani şu an aslında böyle garip bir şey söyleyeceğim. Şimdi RPG oyun oynuyoruz. Yani o açıdan garip. Ama mesela bu tarz böyle işte D&D falan gibi hani böyle FRP'ler bilmem ne. Hem çok saygı duyuyorum hem böyle işte keşke ben de oynasam bir tanesini çok merak ediyorum falan. Ama bir yandan da o kadar nerd bir şey gibi geliyor ki yani böyle bilmiyorum sanki böyle oraya başlasam böyle hayatımdaki birçok şeyden vazgeçmiş olacağım falan gibi hissediyorum böyle. O açıdan niye öyle hissediyorum onu da bilmiyorum. Ama tahminim Amerikan filmleri falan. Bilemedim. The heat death scenario. A desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe. Isıl ölüm senaryosu. Bu şey gibi. Küresel ısınma. Okey. En son D&D şeylerini incelemiştik. Bakalım burada ne varmış? This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks ghostly and strangely ancient. Buraya da bir şeyler The çizmişler. whole thing resembles Kadran mosaic tiles. Very pedantic. Nedir bunlar şimdi? Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123.7, UKV 123.9. Some written notes, too. Sparse and cryptic. Bazı radyo frekansları varmış. Bunu polis telsizinden belki araştırabiliriz. Neyin radyo frekansları bunlar acaba? Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. Bu bir tıbbi mevzu öyle mi diyoruz? You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red heart, titled The Game Master Frequency. A note says, this one can listen in on any station it wants. Burada Game Master'ın radyo frekansına yönlendiriyormuş. Bu bir oyunsa kim oynuyor bu oyunu? Whoever decides to call in to a call-in station, it looks like. Oynamak için biz de radyo frekansına bağlanabiliriz işte dediğim gibi. A list of names under the stations suggests people across 6 Isolas would be playing. Muindi, Insulinda, Kotla, Grad, Samara, and even Ilmara. 6 isoladan insanların oynayacağını söylüyor diyor. Okay. There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Yemek gelmiş de onunla alakalı. Yes. Ne diyoruz? İnanmıyorum demiş. Kim? Hemen eğilerek yaklaşıyor. Parmağı can sıkıcı kök sapı takip ediyor. Sanki paraları azaldıkça projeleri daha da iddialı hale gelmiş gibi. Niye öyle dedin ki? The schedule. I know doom when I see it. The company was running out of funding. Batanı gördüm ama batanı gördüm mü tanırım. Bu şirketin fonlaması bitiyordu diyor. Başka ne var? Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages. Bayağıdır çalışmadan duruyormuş. Okay, burada ne var? Evrenin en gelişmiş rol yapma oyununun geliştiricileri yazılmış bir deftere. Şurada bir şeyler vardı. Bir oraya bakıp sonra bu kapıya gideceğim. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. Makine A diyor. radio computer.
Just sitting here without anyone inside. Bence açayım mı? We have one of these down at the station, but I never really learned how to use it. Okey, bir deneyelim bence şansımızı. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. Okey. Seslerden de belli olduğu üzere makine açıldı ve böyle enteresan bir ses yayıyor etrafa. Bir bakalım içinde ne varmış. It's empty like a beehive without its brood. Some cables have been left dangling, disconnected. Bazı kablolar kopmuş diyor. This is where the memory should go. Okey. Bellek buraya takılıyor diyor. Demek ki bir bellek bulacağız. Yazdır desek ne olur? Nothing happens. Bir şey olmuyor. Oynat desek Nothing happens. yine bir şey olmuyor. Bir daha deneyelim mi? Nothing happens. Olmuyor bir şey. Tamam. Demek ki bellek bulacağız bir tane. Bu tarafa geçeyim şimdi. Buradan bahsediyordum. Geçmiyor mu? Ha. Ne diyor? Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? Şu gördüklerimiz neye dalalet diyor. Ne diyoruz? Bu 61 işletme. Asıl soru burada tam olarak ne yapıyorlardı? Birileri teknoloji kullanarak laneti def etmeye mi çalışmış? Bence bu teknolojinin kullanılması burayı lanetli gibi şey yapıyor. Burada tam olarak ne yapıyorlar? Yes, that is the question. It looks like one of those popular pen and paper role-playing games, only these people were trying to automate it, make it work on radio computers. Şu anda bizim aslında burada hani Twitch'te yaptığımız şey, daha doğrusu benim aslında yapıp sizlere gösterdiğim şeyi bir şekilde burada onlar yapmaya çalışmışlar bu evrende. Bir RPG oyununu dijital hale getirmeye çalışmışlar. Utter madness, he thinks, as a compliment. Böyle bir Easter egg olabilir mi acaba? Daha önce kimse bunu yapmadı mı aslında? Öyle sorsaydı keşke. Not to my knowledge. They make automated games in Graz, Messina, Königstein. You know, places with industry. Not in Revachol West, among the ruins. Daha gelişmiş şehirlerde vardır belki de. Şu an Revachol'de olması enteresan falan diyor. But I don't think anyone has attempted to create an interisolary game before. We just don't have the technology. Bu isolalar işte adından da belli aslında, hani isolation'dan geliyor. İzole yerler, izole bölgeler. Bu bölgeler arası bir oyun diyor. Nasıl yapacaklardı ki bunu? Through call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Bir nevi online bir oyun olarak. Then there's the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. Tamam, yani bu bir rol yapma oyunuydu. Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in. Evet, az önce benim tahtanın başında söylediğim şeylere benziyor zaten. Okay. Super cool. Someone should give them millions of real immediately. This game is too good to be left unfinished. Bayağı hayran olduk. Peki sence ne oldu şirkete diyor. No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Bırakmışlar bir yerde. Okay. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but Disconnected mı diyorsun? Okey. Eğer bunu başarabileceklerini düşünmüşler işte delirmişlerdir. Yatırımcıların ceplerindeki parayı hortumlamak için kurguladıkları bir tiyatroydu. Lanet onların sonuna getirdi. Dünya soğuk ve yapayalnız, ilacı bu olabilir. Hadi tamamlayalım şunu. İddialı. Hiç paramız var mı? Onlara daha çok para veririm. Böylece oyunu tamamlayıp daha da büyütsünler. Biz tamamlamaya çalışabiliriz. it's too late for that, I'm afraid.
Yani evet, artık bırakmış gitmişler. Bunun için çok geç falan. Okay, let's keep moving. Neyse, hadi gidelim bakalım. Bu odada neler var? Slipstream. Çelik pervanenin üzerinde Slipstream logosu var diyor. Slipstream'e galiba ulaşabiliyoruz. Bu ne? Proje planı filaman belleği. İşte bunu şeye takacağız. Bilgisayara. Burada da Slipstream yazıyor. Belki de bir şey olmuşlardır. Biz kaçırmışızdır. Belleği takalım. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Proje planını yerleştir. Like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Play yandı. A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. Böyle şey gibi, ilkel bir bilgisayar gibi bir tasarım yapmışlar. Have you stirred the ghost of the doomed commercial area from its rest? Could this be its dismembered heart beginning to flutter? İnsanların anlamayıp lanet diye tanımladığı bir şey bu sanırım, işte burada oynanan oyun. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall, until a voice speaks out, crackling and old, cutting into the air. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Repeater Station 1. Operatör. Please repeat. Is this the production schedule? Bu mu diyor production schedule? Proje planı nedir? The filament you have inserted into the reader. Ha, tamam. That was a question. Have you inserted it into the core? Evet. Good. Please repeat the password. Parola varmış. Parola ne ki? Password. Of course it would have a password. That's why there's a human administrator involved. Parolayı bilmiyorum. Received. I will register this login attempt. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Teşekkür ederim. Yani beni şu an acayip güvende hissettirdi bu cümle. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Niye Fortress Accident dedim bana? Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. Enteresan. Başka bir bilginiz var mı? One moment. Bir dakika dedi. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Bu yakındaki o binada olabilir. That's not bad. Vay, çok kavramsal. Tamam, ne bu interaktif katılımcı radyo oyunu? Any other questions? Bir şey söyledi ama duymadım. Tamam. Thank you and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Yazdır diyelim. Nothing happens. Hala bir şey olmadı. Okay. The filament slides out of its glowing nest. Ben yanıma aldım. Bitir diyorum. Şu kapıya gireceğim şimdi. Burası bayağı aslında ürpertici bir yer ve ayı şeklinde bir buzdolabı mı var orada? Burada ne diyor? Duvar çökmüş. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. İçine bakalım. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices
talking to each other. Near the Borular, smoke chamber, upstairs. borular sesi taşıyor. Buradan şimdi dinleyebiliriz. The echo is so prominent, it's impossible to discern what the voices are saying or what's producing them. Dinleyemezmişiz. Çok ekolu diyor. What are you doing? Ne yapıyorsun diye bana sordu. Yukarıda konuşan birilerini duyuyorum. Wait, really? Sanki. We should investigate, see if someone's upstairs. Belki de habis mahluk dedikleri şey o mudur? Bacada yaşadığını söylemişti. You're right. The rooms do look like they're connected. But malignant entities don't exist. At least not the supernatural kind. Öyle bir şey yok dedi bize. Ya biz de şimdi öyle dendiği için öyle dedim. Sen de şey yapma. Always has to be the skeptic, this man. Evet. Yani gerçekten. Ellerimi kömüre niye bulayım? Bir kere. Ayağına tekme at. Kas gücü çok da istemeyen bir şeymiş ama kazanan merhaba diye bağır diyor. Yani çok saçma olacak ama şunu soralım. Belki konuşma bir yerlere gider. Looks like it. Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Oy, ölü fare. Yazık çocuklara. Ayağınla tekme at, bitir. Bitirelim. Üst kata çıkacağız ama saatte 3 olmuş. 4'te toplantı vardı. Bunu da unutmayalım. Bu neydi? Gülle. Kullanabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Okey, şu ayı şeklindeki kapağa bakalım. Öncesinde şurada ne diyor? İşi çekilmiş ve buzu çözülmüş bir dondurma makinesi. Oo, burası bayağı gidiyor ha. Tuhaf bir gölge yaratıyor. Burada gizli bir kapı aralığı var. Bunu nasıl açacağız? Ha, şuradan dolandı. Boruların üstünde 2 paslı tüfek saklanmış. Çalışacak gibi görünmüyorlar. Kırık silahlar tıkılmış. Şuradan. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Bak, duvarda delik var deyip içeri fener. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look? Bir bakalım ne varmış. Your hand reaches deep into darkness and spiderwebs. Rummaging around, you find rusty rifles hidden away. Tüfek var burada diyor. Are these any good? Bilmem, bir Most of bakalım. them are rusty and inoperable, like the rest. But one catches your eye. A bolt-action model with a fine wood stock, in better cosmetic order than the others. Tüfek bulduk. Take it. You're a police officer. Police officers carry guns. Evet, yani silahımızı da kaybettiğimiz için alalım. That's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still a beautiful thing in its own way. Neredeyiz, bu odaya da bir bakalım. Seems like an old bunker from the revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Niye burada tüfek varmış? It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would say. Might come in useful in the future. Okay. He likes this find. Keşif hoşuna gitti diyor. Senin tabi var tabancan, rahatsın. Bakalım. Antika. Şöyle bir tüfek bulmuş olduk. Okey. İyi ki gelmişim dedirtecek türden. Koşarak. Burada ne var? Bu çalışıyormuş hala. Eyvah, şu an benim şeylere geldik. Bu ne? No safed. Ben böyle kurcalanacak şeyler olduğu zaman Two oyunlarda cables are hepsini plugged into the kurcalıyorum breaker tabii. box. The red one leads off into the darkness, and the black one
to the ice cream maker nearby. Bir tane kablo var. Kırmızı olan karanlığın içine doğru gidiyor. Siyah olan da yakındaki dondurma makinesine. Bu çalıştığına göre ileride bir şey çalışıyor. Don't Yani. rip the red one out. You'll awaken the ghosts. Hiçbirini çıkarmayacağım. Buradan gitmeden önce o ayıyı inceleyeceğim. Oo, burası bayağı olaylı. Kırmızı olan You buraya see gidiyor galiba. a zaten. terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost, and the bear's eyes are glowing red. The bear looks oddly realistic. Is it taxidermy? Ne oluyor burada bir bakalım. A gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. Çok dramatik oldu ama bu aslında bir dondurucunun içi diyor. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Sakin ol ya. Ne çıkabilir ki buzdolabından? Of course, just a giant ice bear-shaped fridge. Let's take a look inside. Bakalım içinde neler var. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Not varmış. Nota bakalım. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Mıknatısları da aldık. Hadi bakalım. Paket A de aldım. friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. Dondurucunun şekli gibi değilmiş ama yine bir ayı var diyor. Büyük ihtimal kapanan dükkanın eşyaları bunlar. Yani bir dondurma dükkanı olabilir orası. The paper still smells of vanilla and chocolate. Ne olabilir ki diye konuyu açalım. Good question. It looks like an ice cream fridge. Bu hiper etçil hayvanla dondurma mı satmaya çalışmışlar? Yani evet biraz fazla gerçekçi olmuş. I know. What an unfortunate marketing choice. Büyük ihtimal bundan korkup gelmemiş bile olabilir müşteriler yani. Burası biraz garip bir yer çünkü. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. Evet hala elektriğe bağlı olduğu için hala masraf çıkartıyor. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. Okay. Tamam. Kırmızıyı fişten çıkartalım. Burada boş boş duruyor ama içinde de bir şey yok. Nota bir bakacağım şimdi çıkarmadan önce. Sakın çıkarmayın falan gibi bir şey diyorsa. Etkileşime girelim. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Does it say anything interesting? Ne diyor? This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Bir yandan da diyor hani kimde merak etti. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Bu cahil kızıl çocuk dediği Kuno sanırım. Stüdyodan bir şeyler çalıp duruyor. Güvenli bir yere saklamam gerek diyor. Kopyanın hala burada olduğuna inanmıyorum. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Sully Swaff. Şunun içinde olduğunu söylüyor harici kopyanın. Kim yazmış Looks like olabilir? someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Yani belki de aceleye gitmeleri gerekmiş. That's a plausible hypothesis. Olabilir diyor. Cahil kızıl çocuk Kuno. Really? You don't have a single guess? Aynen Kuno. Oh, I'm sure that child would love to get his hands on the filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Yani uyuşturucu parası için o belleği satar diyor. Yani bayağı pahalı bir şey hakikaten. Okey. Bu etkileşime yaptık. Burada bir şey dedi. Ne dedi? Lonesome, İçselleştirdik. long way home.
go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox, 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Ne yazık ki uyuşturucu bağımlısı olduğumuzu öğrendik ve eski evimizin adresini hatırladık. Bonuslar neymiş? Algı için öğrenme sınırı artarak 5 oldu diyor ve toz için de +1 duyarlılık verir diyor. Yani toz kullanırsak oradan duyarlılık kazanabiliyormuşuz. Yani gerek olacağını düşünmüyorum. Okay. Bu iki şeyi de içselleştirmiş olduk. Şuraya gidelim şimdi. Harici belliydi. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Kolu çevirmek bilemedim. Önce kapağı açmaya You çalışıyorum. slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. Neyse ki levyem var ya. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, detective. Sağ ol, güzel hint. Equip the pry bar by going to the Tools tab in your inventory. From there, you can equip it to a held slot. Okay. Ele koymak gerekiyormuş. Araçlar. Böyle yaptım. Aç This bakalım. orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Bakalım kolu çevir. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance you hear water dripping. Şu olay bile bize bir hüzün verdi ya gerçekten. Tebrik ederim yani. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. Çocukluğumuzu hatırlayıp içlendik. Levyemiz kırılır diye açamıyoruz. Şöyle yapsak. Two cables are plugged into the breaker box. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Ee, Siyah kırmızı olan değil. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has one cable missing. Oğlum yani şu erisin ki açabilelim. Bir zamana This ihtiyacı orange var mı? machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Evet bak yavaş yavaş eriyor diyor. Eridiğinde gelmek daha şey olacak. Makinenin kablosu çıkartıldı diyor. Okey. Şimdi saat 15:17 ve birinci gündeyiz. Ben şimdi şeye geri döneceğim. Şu elimdeki levyeyi de çıkartayım. Millete geçerken bu kafasına vuracakmış gibi. Şimdi buradan gidelim. Buraya nasıl geleceğimizi unutmadan. Buradan. Böyle yapmak gerekiyormuş. Okay, buradan gidelim. Sendika toplantısına yetişelim. Pardon yanlış yerden çıktım ama burayı da gördüğüm iyi oldu. Şuradan. Yes. Burada feneri de çıkartabilirim artık. Biraz sinir bozmaya başladı çünkü nereye çevirsem oraya gidiyor. Okay. Selam. Bizim acelemiz var, şöyle bir çıkalım. Ne haber kız?
Evet. Geçen bölümü bitirdiğim yerde bitiriyorum.